Bu videoda Samurai Jack'in tüm sezonlarını baştan sona anlatacağım. Artık lafımı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Samurai Jack 1. sezon ilk bölümün başında Aku uzun zamandır hapis olduğu lanetinden kurtuluyor. Hemen bir sonraki sahnede küçük Samurai Jack ve babasını görüyoruz. Jack'in babası bu sahnede Aku'yu zamanında nasıl yendiğini göğsünü gere gere anlatıyordu. Ve en sonunda da Jack'e şöyle bir şey söyledi. "Oğlum, bu şeytan hiç beklemediğin anda tam arkanda olabilir" dedi. Ve bunu demesinden birkaç saniye sonra Aku harbiden de tam arkalarında bitiverdi. Aku yıllar evvel onu hapseden adamdan intikam almak için geri dönmüştü. Tüm krallığın içinden geçmeye başladı. Kral kutsal kılıçla Aku'ya saldırmak ve onu indirmek istedi. Ama Aku kılıca ulaşamadan onu yakaladı. Jake'in babası Jake'in annesine seslendi. "Planladığımız gibi onu buradan götür" dedi ve planı uyguladılar. Tüm krallık Aku'nun karanlığı altında kalırken Jake'in annesi hem kılıcı aldı hem de Jake'i alarak oradan kaçtı. Şimdi ne kadar vefasız kadınmış falan filan demeyin. Çünkü plan böyleydi. Ardından da zaten Jake'i uzun yıllar sürecek bir eğitim alması için başka memleketlere gönderdi. Jake seneler boyunca zorlu eğitimlerden geçti. Dünyanın dört bir yanındaki en güçlü savaşçılardan savaş teknikleri öğrendi. Ve sonunda yetişkinliğe erdiğinde ve eğitimi tamamlandığında annesinin yanına geri döndü. Uzun yılların hasretiyle birbirlerine sarıldılar. Ardından Jake'in annesi ona kutsal kılıcı verdi. Eğer Samurai Jack'i baştan sona anlattığım videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu kılıcı zamanında tanrılar uzun zaman önce Jake'in babasına Aku'yu yenmesi için vermişlerdi. Ve dünyadaki Aku'ya zarar verebilecek tek şey bu kılıçtı. Jake kılıcı aldıktan sonra hemen krallığa gitti. Babasını buldu ve onu işkenceden tüm elemanları indirdi. Ardından da Aku'yu tamamen indirmek için onun mekanına doğru ilerledi. Ve Aku'yla kıyasıya bir savaş verdi. En sonunda da tam onu yok edecekken Aku yine şeytanlığını gösterdi. Bir çakallık yaptı ve Samurai Jack'i zamanda küçük bir yolculuğa çıkardı. Ve Samurai Jack'i kendinin tüm dünyaya hükümdar olduğu geleceğe gönderdi. Ve serimiz bu şekilde başlamış oldu. İkinci bölümde Samurai Jack vardığı bu geleceğe uyum sağlamaya çalışıyordu. Geleceğin bu saçma dünyasında ilerlerken birkaç elemanla tanıştı. İnsanların saçma sapan hareketleri onu oldukça şaşırttı. Ama yine de uyum sağlamak zorundaydı. Ama onu en çok şaşırtan şey ise Aku'nun bu gelecekte her yerin hükümdarı olmasıydı. Ardından tanıştığı birkaç elemanla birlikte bir bara gitti. Bir şeyler içip belki rahatlayabilirim ve daha iyi düşünebilirim diye düşündü. Ama tabii rahatlamaya fırsat olmadan dangul dungul tipler karşısına çıktı ve onları indirmek zorunda kaldı. Ardından birkaç konuşan köpekle falan tanıştı. Onlardan bu gelecek hakkında bazı bilgiler öğrendi. Onlar bu konuşmaya yaparken garson bir hanımefendi bizimkilere kulak misafiri oldu ve Jake'in geldiğini Aku'ya haber etti. Bunu öğrenen Aku, Jake'in peşine bir sürü robot örümcek yolladı ve bu sahnede bölümde sonlandı. 3. bölüm tam bu noktadan devam etmeye başlıyor. Aku'yu sevmeyen konuşan köpekler Samurai Jack'e yardım etti. Bu düşmanı yenmesi için ona bir sürü tuzak kurmasında yardımcı oldular. Ardından büyük temas gerçekleşti. Samurai Jack köpeklerin ona verdiği bazı teknolojik şeyler ve kendi yetenekleriyle bu robot ordusuyla kıyasıya bir savaş verdi. Bir adam binlerce robot örümceğe karşıydı. Ama Samurai Jack bildiğiniz gibi bizim Battal Gazi gibi. Yani bir samuray bir orduya bedeldi. Tabii bu süreçte her ne kadar zorlansa da samurayımız bu börtü böceğin de içinden geçmeyi başardı. Tabii Aku samurayın bu galibiyetini gördü. Tabii fazlasıyla gıcık olmuş bir surat ifadesine büründü. Ve bu bölümde Aku'nun çemkirme dolu sözleriyle sonlanmış oldu. Sonraki bölümde Samurai Jack ormanda yemek avlarken karşımıza çıkıyor. Ama kurduğu tuzağa beklediği av yerine daha büyük bir şey takılıyor ve onunla birlikte sürüklenmeye başlıyor. En sonunda da bu yaratık durduktan sonra kurbağa suratlı tipler oraya geliyor ve bu yaratığa işkence etmeye başlıyor. Elemanlar bu yaratığı yakalamasına yardım ettiği için Samurai'ye teşekkür ediyor. Tabii Samurai Jack'in böyle bir niyeti yoktu. Ama kurduğu tuzak sayesinde yaratık yavaşlamıştı ve kurbağa suratlılara bir yerde yardım etmiş oldu. Ardından bu elemanlar Samurai Jack'i kendi diyarlarına çağırdı. Samurai da bir lokma yemek bulurum belki diyerekten onlarla bu yolculuğa çıktı. Kurbağa suratlı elemanlar bu yolculuk boyunca bu yaratıkların ne kadar tehlikeli olduğunu ve zamanında onların neslinin bile tükenmesine neden olabilecek şeylere vesile olduklarından bahsediyorlardı. Ama bu yaratıkların surat ifadesi pek de zarar verecek bir tipe benzemiyordu. Samurai da yavaş yavaş bunu anlıyordu. Çünkü bu kurbağa suratlılarının krallığında dolaşırken sanki krallıktaki yapılaşmanın bu elemanlara göre değil de sanki kötü dedikleri bu yaratıklara göre olduğunu anlamaya başladı. Sürekli kurbağa suratlıların bu yaratıklara yaptığı işkenceleri izlemek zorunda kalıyordu. Ve en sonunda bir akşam rüyasına bu yaratıklar girdi. Ve artık onlardan birini özgür bırakmaya karar verdi. Sonrasında Samurai Jack'i garip bir heykelin yanına getirdi. Ve bu heykel bir şekilde Samurai Jack'e bu
yaratıkların tüm geçmişini gösterdi. Meğerse tüm bu krallık zamanında bu yaratıklara aitmiş ve kendi hallerinde barışçıl bir şekilde yaşıyorlarmış. Sonrasında günün birinde bu lanet kurbağa suratlı tipler oraya gelmiş ve bu barışçıl elemanların krallığını fethetmişler. Tabii bunu öğrenen samuray oranın tüm halkını serbest bıraktı ve bu kurbağa tiplerle savaşmaya başladı. En sonunda da onları yendiler ve geldikleri yere gerisi geriye postaladılar. Son sahnede de bu elemanların bilgi adamı bizden ne dilersen dile dedi. Samuray da Aku'nun yerini öğrenmek istedi. Bu eleman da ona yerini söyledi ve samuray yolculuğa çıktı. Bu bölümde bu şekilde sonlandı. 5. bölümde tekrardan Samuray Jack ormanda karşımıza çıkıyor ve ormandaki ilerleyişinin sonunda astronotlara rastlıyor. Hemen ardından da ortama astronotları yok etmeye gelen Aku'nun elemanları geliveriyor. Tabii samurayımız bu insanların yok olmasına izin vermiyor ve onları indirmeye gelen elemanları indiriveriyor. Meğerse bu tipler Aku'dan kaçmaya çalışıyormuş. Artık onun hükümdarlığı altında yaşamak istemiyorlarmış. Ama tam amaçlarına kavuşamayacakken samuray sayesinde Aku'nun elemanlarından kurtuldular. İşte bu yolda kendilerine yardım etmesi için samurayı yanlarına çekmek istediler ve onu aldılar. Onu bu konuda eğittiler. Samuraya uçabileceği bir kıyafet giydirdiler ve kendi özel korumaları yaptılar diyebiliriz. Sonraki sahnelerde samuray kendi hikayesini bu elemanlara anlattı. Zamanda geri gitmem ve Aku'yu indirmem lazım dedi. Elemanlar da ha çok kolay o iş falan filan diyerekten samurayı kafaladılar ve kendi yollarında onu kullandılar. Ardından Aku'nun tüm elemanlarını geçtikten sonra bir şekilde hepsi birlikte uzaya çıkmayı başardı. Bu astronotlar dediğim gibi Aku'dan kaçmak için dünyadan gidiyorlardı. Giderken de samurayı gemiden öyle bir fırlatacaklardı ki samuray ışık hızında gidecekti ve bunun neticesinde zamanda geriye gidebilecekti falan dediler. İşte uzaya çıkmayı başardıktan sonra da samurayı fırlatmak için hazırladılar. Ama o anda Aku'nun elemanları tekrardan karşımıza çıktı. Samuray onları indirmek için yola çıktı ve hepsinin içinden geçti. Ama savaş sırasında büyük bir darbe aldı ve dünyaya geri düştü. O elemanlar da uzay mekikleriyle gitti. Samuray yine insanların hayatını kurtarmıştı ama kendi amacına ulaşamamıştı. Amacına ulaşamamanın üzgünlüğüyle bu bölümde sonlandı. Bir sonraki bölümde Samuray Jack garip grup tiplerin olduğu bir pazarda karşımıza çıkıyor. Sonra bir mekana giriyor ve o mekanda zaman yolculuğu yapabileceği bir şeyi bulmaya umut ediyor. Ama dükkanın sahibi Samuray'a halı satmaya çalışıyor. Samuray Jack ardından bu elemana gerçekten ne aradığını söylüyor. Dükkanın sahibi işte o zaman ne olduğunu anlıyor ve Samuray'ı dükkanın gizli bölgesine götürüyor. Orada kullandıkları bir alet sayesinde Samuray'ı geri gönderebilecek, zaman kapısını tekrardan açabilecek sihirli bir objenin yerini öğreniyorlar. Ama tam o sırada Aku'nun elemanları tekrardan mekanı basıyor ve Samuray'ı indirmeye çalışıyor. Samuray bu elemanlarla cebelleşirken mekana bir anda bir hatun geliveriyor ve Samuray'a yardım ediyor ve en sonunda bu hatunla birlikte tüm elemanların içinden geçiyorlar. Sonrasında da sakin bir yerde konuşmaya başlıyorlar. Jack sen kimsin? Neden bana yardım ettin diyor. Hatun da sadece bir şey değil diyerekten cevap veriyor. İlerleyen sahnelerde bu kadın Samuray'a kendi acıklı hikayesini anlattı. Aku'nun babasını nasıl hapsettiğini söyledi. Tabii Jack de mazlumların yanında bir eleman olduğu için bu hatunla birlikte aynı yolda yürümeye başladı. Ve bölüm boyunca birlikte bin bir türlü maceranın içinden geçtiler. Ve en sonunda Samuray'ın aradığı o değerli taşın yerini buldular. Dediğim gibi bu taş zamanda yolculuk kapısını açabilecek sihirli bir güce sahipti. Jake onu bunun için kullanmak istiyordu. Ama bu taşı sadece saf bir kalbe sahip olan kişiler kullanabilirdi. Bu yüzden taş Samuray Jack'i ve hatunu taramaya başladı. Sonrasında da taş bir anda koca bir yaratığa dönüştü ve bizimkilere saldırmaya başladı. Samuray ben temiz yürekliyim niye bana saldırıyorsun diye çemkiriyordu. Ve çemkirmesinde de haklıydı. Onun kalbi tamamen temizdi. Ama yanındaki kadın tabii şüpheliydi. Sonrasında bu canavar bizimkilere saldırmaya başladı. Bu hatun da hiç beklemediğimiz bir şekilde devasa bir hale büründü ve bu canavarla savaşarak onu indirdi. En sonunda da canavarın kafasındaki o değerli taşı çıkardı ve yere atarak parçalarını ayırdı. Ardından da kadın Aku'ya dönüştü. Yani aslında baştan beri o Aku'ydu. Aku bu taşı bulmak ve Samuray'ın son umudunu da yok etmek için onunla bu yolculuğa çıkmıştı. Tabii bunu gören Samuray fazlasıyla sinirlendi ve Aku'yu indirmek için elinden geleni yaptı. Ama Aku şekil değiştirdi ve ortamdan kaçtı. Tam bir kalleş. Bu bölümde gıcık Aku'nun ihanetiyle sonlanmış oldu. Sonraki bölümde robot Viking askerleri bir kaleye saldırıyordu. Ama en sonunda kaybediyorlardı. Sonrasında başka bir sahnede bu robot Viking askerlerinin sahibi olan eleman başka bir elemanla konuşurken karşımıza çıkıyor. Diğer adam robotların sahibine soruyor. Tüm askerlerini feda edecek ne var bu kalede diyor. Çünkü o kaleye her saldırdığında tüm ordusu yok oluyordu. Adam sonra cevap verdi. O kalede bir kuyu var ve oraya her kim ulaşırsa onun bir dileği kabul olacak dedi. Tabii bu konuşmaya bizim Samuray Jack de kulak misafiri olmuş oldu. Samuray Jack için inanılmaz bir fırsat. Jack sonra bu adamla konuştu ve kuyunun yerini öğrendi. Ardından yolculuğa çıktı.
En sonunda dağları aştı, tepeleri aştı ve o kaleye vardı. Ama o kaleye elini kolunu sallayarak giremezdi. Çünkü kalenin savunması çok güçlüydü ve onları indirmesi lazımdı. Tabii Jack kaleye yaklaşır yaklaşmaz ok yağmuruna tutulmaya başladı. Jack bu durumu aşamayacağını düşündü ve geri çekilerek meditasyon yapmaya başladı ve zamanında aldığı tüm eğitimleri tekrardan hatırlamaya ve özümsemeye çalıştı. Ardından bu yoldan sadece hislerini en doğru şekilde kullanarak geçebileceğini anladı. Sonrasında gözlerini bağladı ve sadece duyu organlarını kullanarak bu oklardan kaçmayı başardı ve okları atan şeyleri de indirmeyi başardı. Okları atanlar da meğerse zamanında lanetlenmiş olan normal insanlarmış. Samuray onları yendikten sonra lanetleri de ortadan kalktı. Ardından Jake kuyunun başına gitti ve dileğini dilemek istedi. Tam dileyecekken de o elemanlardan biri Samuray'ı uyardı. Bu dileğinin bir bedeli olacak dedi. Biz zamanında bu kuyudan çok büyük savaşçılar olmayı diledik dedi. Olduk da ama kuyunun da esiri olduk dedi. Bunu duyan Samuray Jack fazlasıyla sinirlendi ve kuyunun kötü olduğuna karar verdi. En sonunda da başkalarına zarar vermemesi için ben de senin yok olmanı diliyorum diyerekten kılıcıyla onu yok etti. Ve bu bölümde bu şekilde sonlandı. Sonraki bölümde Samuray Jack saçma sapan tiplerin olduğu bir bara gidiyor ve sadece sıcak su alaraktan kuytuya çekilip suyunu içmek istiyor. Ama ardından damlamanın biri Samuray Jack'in masasına geliyor ve ona artistlik yapıyor. Meğerse Samuray Jack'in başına Aku para ödülü koymuştu. İşte bu yüzden de mekandaki tüm elemanlar Jake'i indirmek istiyordu. Ardından da kaçınılmaz olay gerçekleşti. Onlar Jake'i indireceğine Jake onların hepsini indirdi. Ardından bölüm boyunca Jake'e her yerde bir sürü kelle avcısı saldırdı. Ama giden kelle onların kellesi oldu. En sonunda Aku sinirlendi. Bir Allah'ın kulu da Jake'i indiremiyor mu dedi. Ve aklına şeytani bir fikir geldi. Madem Jake'i kimse indiremiyor, onu indirmek için başka bir Jake göndereyim dedi. Ve Jake'in karanlık bir versiyonunu kopyaladı ve onun üstüne saldı. Jake'in bugüne kadar karşılaştığı en zorlu rakiplerden biriydi. Çünkü rakibi de Jake'ti. Ama en sonunda Jake bu düşmanı öfke ve saldırganlıkla yenemeyeceğini düşündü. Çünkü karşısındaki kendisinin öfkeli haliydi ve onu sakinlikle yenebileceğini düşündü. Ve öyle de oldu. Nasıl olduğunu tam anlayamadığım bir şekilde Jake kendi karanlık versiyonunu yenmeyi başardı. Ve bu bölümde sonlandı. Sıradaki bölümde Jake tekrardan bir bedevi gibi çayırlıklarda yürürken karşımıza çıkıyor. Sonrasında Jake diye seslenen garip bir sesi duyuyor ve sesi takip etmeye başlıyor. İskeletlerin olduğu yollardan geçiyor. Tuzaklarla dolu saçma sapan mekanlardan ilerliyor ve en sonunda yolu bir canavara çıkıyor. Sesin sahibine. Canavar Jake'le savaşmaya başladı. Jake onunla savaşmak istemedi ama sonrasında nedenini anladık. Meğerse bu canavar gerçekte bir insanmış ve lanetlenerek bu canavara dönüşmüş. Eğer gerçekten bir savaşçı onu bir gün yenebilirse bu lanetten kurtulacakmış. Bu arada bu canavarı lanetleyen kişi de Aku'nun ta kendisiydi. Canavar Jake'e onunla savaşması için yalvardı. En sonunda Jake bunu kabul etti ve onunla savaşmaya başladı. Canavarı yendi ve lanet ortadan kalktı. Canavar da bir insan olarak vefat etti. Ardından da Valhalla melekleri geldi ve onu alıp Valhalla'ya doğru götürdü. Yani bu Vikinglerin cenneti falan diyebiliriz. Sonrasında da bir kişinin daha hayatını kurtaran Jake kendi yolculuğuna devam etti ve bu bölümde bu şekilde sonlandı. Sezonun 11. bölümünde Jake bilinmeyen topraklarda yürümeye devam ediyordu. Yolculuğu bu sahnede bir köprünün üstünde geçiyordu. Ama her ne kadar ilerlese de bu tahta köprü hiçbir şekilde bitmiyordu. Sonraki sahnelerde sessizlik bozuldu ve köprünün karşısından İskoç tipli bir eleman gelmeye başladı. Jake bu elemana kenara çekil de şuradan geçivereyim dedi. Ama bu huysuz İskoç tipli eleman bir türlü kenara çekilmiyordu. Jake oradan geçebilmek için elemana bir sürü alternatif seçenek sundu. Ama huysuz eleman hiçbir seçeneğe uymadı ve sözleriyle sürekli Jake'e hakaret etmeye devam etti. Tabii son seçenek ikisi birlikte savaşmaya başladı. Belki de günlerce savaştılar ve en sonunda yorgun düştüler. Ama ardından başka elemanlar ortama giriş yaptı ve Jake ile bu elemanı birbirine bağladılar. Çünkü hem Jake'in başına ödül konmuştu hem de bu elemanın. Tabii bölümün ilerleyen sahneleri boyunca da Jake ve bu eleman birbirine kelepçeli bir şekilde tüm bu ödül avcılarıyla savaştılar. En sonunda kelepçelerinden kurtuldular ve ödül avcılarıyla savaşmaya daha da devam ettiler. Ve hepsini en sonunda indirmeyi başardılar. Bölümün son sahnesinde de İskoç eleman ve Jake'in arasında tartışmalı saçma bir arkadaşlık oldu. Ve bu bölümde sonlandı. Bu bölümde Jake bir sürü şık giyinimli elemanın mekanına girdi. Ardından başka silahlı adamlar ortamı inletmeye başladı. Jake de onları inletti. Ama sonrasında başka elemanlar tekrardan geldi ve Jake'i ortamdan kovmaya çalıştı. Akabinde bu adamların patronu geldi ortama ve durun, bırakın kalsın dedi. Patron Jake'in ne kadar güçlü bir savaşçı olduğunu fark etmişti ve kendi için kullanabileceğini düşündü. Ardından bu eleman Jake'i Aku'yla seni karşılaştırın falan gibisinden kafalayaraktan kendi adamı yaptı. Jake'e takım elbise falan giydirdi ve kendi çıkarları uğruna birçok savaş ve macera yaşamasına neden oldu. En sonunda
sonunda da ama Jake ameline kavuştu ve Aku'yla yüz yüze geldi. Aku'yla kıyasıya bir savaş verdi. Ve en sonunda Aku'yu tam yok edecekken kafasına o küçük elemanlardan bir tanesi çakıverdi ve Jake'i bayılttı. Ve Jake'i alıp güvenli bir mekana götürdüler. Elemanlar sadece Jake'i kurtarmak istemişti. Ama onun Aku'yu yok etme şansını elinden aldılar. Sonrasında da zaten bölüm sonlandı. Şimdi sezonun 13. bölümü olan final bölümüne geldik. İlk sahnede Jake ve Aku'nun taklidini yapan birkaç çocuk karşımıza çıkıyor. Çocuklar Jake'in tarafını tutuyor ve bu küçük tiyatroyu Aku görüyor. Tabii buna sinirleniyor. Bu yüzden dünyaya öyle bir şeytan salacağım ki herkes evesini körünü görecek gibisinden bir konuşma yapıyor kendi kendine. Bu çocukların büyükleri hep beni sever ve sayar falan diyor. Ama bu yeni yetme, yeni neslin veletleri Samuray Jack'in kahramanlık hikayeleri yüzünden artık benden korkmuyor ve beni sevmiyorlar diyor. Ve bu olayı kırmak ve yeni nesile kendini sevdirmek ve saydırmak için kendi kahramanlık hikayelerini, yani olmayan hikayelerini ortama pompalamaya başlıyor. Tüm çocukları bir arenada topluyor ve onlara bir büyük dede gibi hikayeler anlatmaya başlıyor. Çocukları manipüle etmek istiyor ve bölüm boyunca çocuklara saçma sapan hikayeler anlatıyor. Jake'i kötü, kendini iyi gibi göstermeye çalışıyor. Ama hikayeleri anlatırken o kadar çok saçmalıyor ki çocuklar bile buna gülüyor. En sonunda da Aku herhalde utanmış olacak ki mekandan bir anda gidiveriyor. Ardından çocuklar kendi kendilerine bir hikaye anlatmaya başlıyor. Ve Samuray Jack'in kahramanlığını ön plana çıkaran güzel bir hikaye anlatıyorlar. Ve bu sezonda bu şekilde son bulmuş oluyor. Samuray Jack 2. sezon ilk bölümde karşımıza tekrardan Aku'nun robot elemanlarını alt ederken çıkıyor. Samuray Jack bu sahnede onu geçmişe, evine götürecek olan zaman kapısını bulmuştu ve bu kapıdan geçip evine geri dönecekti. Ama tam o anda Aku çıka geldi ve zaman kapısını alıp oradan kaçtı gitti. Samuray'ın yaptığı her şey yine boşa çıkmış oldu. Ardından bunun hüznüyle ormana gitti ve karnını doyurmaya çalıştı. Ama sonrasında gözünü kapayıp açana kadar yemeklerini başka bir şeyin yediğini gördü ve o şeyi takip etmeye başladı. En sonunda da dediğim kişinin bir insan olduğu ortaya çıktı. Ama harbiden de iyi niyetli biriydi. Samuray Jack'in yemeklerini yediği için ondan özür bile diledi. Bu elemanın o kadar iyi bir zıplama yeteneği vardı ki Samuray sanki onu uçuyor zannetmişti ve ondan bu yeteneği ona da öğretmesini istedi. Ardından eleman bizim Samuray'ı kendi kabilesinin yanına götürdü. Meğerse kabile üyelerinin hepsi maymunmuş. Maymunlar bu elemanı küçükken Aku'nun askerlerinden kurtarmış ve büyütmüşler ve ona zıplamayı da öğretmişler. Sohbetleri devam ederken bir yanda tüm kabile üyeleri kaçmaya ve ağaç kovuklarına girmeye başladı. Çünkü başka kötü kabile üyeleri onların yemeklerini çalmak için gelmişti. İnsan çocuğunun kabilesi de barışçıl karakterde oldukları için savaşmayı bilmiyorlardı. Bu yüzden sadece kaçıyorlardı. Ama Samuray Jack bu diğer haddini bilmez kabileye haddini bildirdi ve ağızlarının payını veriverdi. Ardından da insan çocuğunun kabilesini uyardı. Oğlum kaç nereye kadar? Hakkınızı savunun, malınızı, mülkünüzü koruyun dedi. Ben size savunma sanatlarını öğreteyim. Siz de bana şu zıplama işini öğretin dedi. Ve Samuray bizim iyi niyetli kabileye kendilerini savunmayı öğretti. Kabile üyeleri de Samuray Jack'e zıplamayı öğretti. Samuray Jack bu sahnede kendine yeni bir skill kazanmış oldu ve sanki uçuyor gibiydi. Sonrasında da ayrılık vakti geldi ve Samuray Jack kabileden ayrıldı. Bir sahnede kabile üyeleri bizlere gösterildi. Onların malına mülküne göz diken diğer kabilenin içinden geçtiler. Bölümün son sahnesinde de Samuray tekrardan o zaman kapısını buldu ve tam içinden geçecekken tekrardan Akuchika geldi ve zaman kapısını aldı. Ama artık Samuray Jack'in yeni bir skill'i olduğu için öyle bir zıpladı, öyle bir Aku'ya saldırdı ki Aku bile şaşkına döndü. Samuray sen uçuyorsun diyerek şaşkınlığını koruyamadı ve tam o sahnede de bölüm sonlandı. Muhtemelen o kapıdan yine de geçemedi ama Aku'nun içinden geçti. İkinci bölümde Jake karşımıza tekrardan karanlık bir ormanda yürürken çıkıyor. Ardından bir gölün kıyısına gidiyor. Bu sahnede aradığı şey her dileği yerine getiren bir canlıydı. Gölün yanına gittikten sonra da bu canavarı çağırdı. Canavar ortaya çıktı ve saçma sapan şeyler söyledi. Ardından da canavarın ikinci kafası çıktı. Meğerse iki kafalı bir varlıkmış. Sonrasında da Samuray'la akıl oyunları oynamaya çalışırlar. Akılları sıra. Sadece birimiz sihirli ve hangimizin olduğunu bilirsen dileğin kabul olacak. Ama eğer ki bilemezsen midemizde 500 yıl boyunca sindirilmeye hak edeceksin dediler. Ve Samuray'a akla hiçbir şekilde yatmayan saçma sapan sorular yönelttiler. Ama Samuray kendi yaptığı akıl oyunları sayesinde hangisinin sihirli olduğunu anladı ve doğru cevabı verdi. Ardından da sihirli olan kafa Samuray'ı yiyiverdi. Jake canavarın midesinde acaba sihir ne zaman gerçekleşecek diye beklerken orada kendi gibi başkalarının da olduğunu gördü ve sihir denen bir şeyin aslında olmadığını anladı. Ve bu sahnede böylelikle bitti. Bu bölümün içinde böyle 3 tane saçma hikaye var. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisine geçeceğim. Bunların hepsi aynı bölümün içinde. Sonraki sahnede Samuray karşımıza ormanın ortasında kılıcını bilerken çıkıyor. Sonraki sahnede de onun karşısına bir aile çıkıveriyor.
Köyümüz robot haydutlar tarafından basıldı. Biz oradan kaçabilen nadir ailelerdeniz ve karnımız çok aç dediler. Samuray onlara kendi yemeğinden ikram etmek istedi. Ama onlar ne hikmetse samurayın kılıcını yemeye çalıştı. Ve her ilerleyen sahnede bu iştahları giderek kabardı. Ve samurayla savaşmaya başladılar. Onun kılıcını yemek için. En sonunda da bu karakterlerin neden böyle davrandığı ortaya çıktı. Samurayla savaşırken Jake birini kesti ve aslında onun bir robot olduğu ortaya çıktı. Ve meğerse o karakterler de kendilerinin o ana kadar robot olduğunu bilmiyorlarmış. Robot oldukları için herhalde de hepsi demire açlık çekiyordu. Birbirlerinin bir robot olduğunu anlayınca da kendilerini yemeye başladılar ve bu kısa hikayede bu şekilde bitti. Sonraki sahnede samuray her dileği hayatında bir kez gerçekleştirebilen bir perinin peşine düştü. Ama o periyi bir kalede yaşayan taştan canavar ondan önce bulmuştu ve periyi hapsetmişti. Ardından da Jake bu kaleye çıktı. Gizli bir şekilde periyi çalmaya çalıştı ama en sonunda kendi eli de perinin kafesine yakalandı. İşler ardından zaten karıştı. Taştan canavar uyduğu uykusundan uyandı ve Jake'le kıyasıya bir savaş verdi. Ama samuray onun da içinden geçti. Ama bilmediği bir şey vardı. O kafesi açmanın tek yolu sadece o canavarın bildiği bazı büyülü sözlerdi. Tabii bu durumdan kurtulamayacağını anlayan samuray yapacak bir şey yok diyerekten periden bu durumdan kurtulmayı diledi ve her ikisi de özgürlüğüne kavuştu. Samuray'ın dileği de boşuna gitmiş oldu. Sezonun 2. bölümü de bu şekilde sonlandı. 3. bölümde Jake tekrardan bir ormanda karşımıza çıkıyor. Yemeğini yemiş ve mayışmış bir haldeydi ve uykuya daldı. Ama gözünü açtığında karşısında robot elemanlar beliriverdi ve onu yakaladılar. Jake'i bir köle yaptılar. Bir kutuya tıktılar. Samuray olan biteni anlamak için yanındakileri sordu. En sonunda da öğrendi. Meğerse bu elemanlar memleket memleket gezip savaşabilecek kişileri toplayıp Yazgının Kubbesi adını verdikleri mekanda milleti savaştırıyorlarmış. Tabii en sonunda da sahneye samuray da çıktı ve onun üstüne yolladıkları tüm savaşçıları samuray birer birer alt etti. Sürekli şampiyonların şampiyonu, onun daha da şampiyonu, onun daha da şampiyonu gibisinden bir sürü elemanı üstüne yolladılar. Ama samuray yine de bana mısın demedi ve hepsini indirdi. En sonunda da mekanın sahibini indirdi ve tüm tutsakları serbest bıraktı. Millete de gidin başka yerde eğlenin oğlum dedi ve bu şekilde bu bölümde sonlandı diyebiliriz. Samuray sezonun 4. bölümünde bir handa yemek yerken karşımıza çıkıyor. Hem de kendinin aranıyor ilanının altında. Tabii bu ilanı gören tüm kafa avcıları da bir anda samuraya saldırdı ve ortalık karıştı. Ardından hiç beklenmeyen bir şekilde önceki sezonda gördüğümüz samurayın arkadaşı Chica geldi ve tüm kafa avcılarının içinden geçti. Sonra da samuraya yalvardı. Dedi ki benim karımı kaçırdılar. Düğün çiçeğimi benden kopardılar. Onu kurtarmam tek başıma çok zor. Lütfen bana yardım et dedi. Ve samurayın koynunda ağladı. Tabii Jake eski bir dostun isteğini kıramazdı. Ona yardım etmeyi kabul etti. Sonrasında bu eleman Jake'i kendi memleketine götürdü. Oradaki arkadaşlarına falan gösterdi. Millet Samuray Jack'le dalga geçti. Çünkü bu elemanların hepsi iri yarıydı ve samuray fazlasıyla zayıf görünüyordu. Üstündeki de bir elbiseye benziyordu. İşte bu yüzden bu da adam mı lan falan gibisinden samurayı tiye aldılar ve onun gerçekten bir adam olup olmadığını kanıtlamak için bir erkeklik sınavına soktular. En uzağa kim taş atarsa en erkek o gibisinden. Samuray da taşı uzağa atamadı ama uzağa taşı atan elemanı attığı taştan daha da uzağa fırlattı ve adamın hası olduğunu kanıtladı. Sonrasında da arkadaşıyla birlikte elemanın karısını kaçıranların mekanını bastılar. Samuray ve biz en sonunda arkadaşının öve öve bitiremediği karısını gördük. Kadın bir dünya ve cazgırın da tekiydi. Tam bir meymenetsizdi. Ama aşk ferman dinlemiyor diyorlar. Herhalde gerçek. Eleman o kadına aşık olduğu için farklı bir gözle bakıyor demek ki. Neyse ardından hatunu kurtarabilmek için bizimkiler robotlarla savaştı. Milletin içinden geçti. Ama o hatuna yine de yaranamadılar. Siz de adam mısınız? Böyle dövüş mü olur? Bir haltı da beceremiyorsunuz diyerekten sürekli aşağılayıcı bir şekilde konuşmaya devam etti. Sonlara doğru da o robotların lideri şu şişman kadını alın da kazanı atın falan dedi. Kadın da şişman lafını duyunca cinnet geçirdi ve o cüssesinin hakkını vererekten tüm kalenin ve elemanların içinden geçti. Ardından bizimkiler hep birlikte kaleden çıkmaya çalışırken samuray çıkmak istedikleri kapının biraz küçük olduğunu ve o kadının da biraz iri olduğunu ima eder gibi konuştuğu için kadın yine dellendi ve samurayı kovalamaya başladı. Bu bölümde böylelikle bitti. Sonraki bölümde Samuray Jack resmen katledilmiş bir bölgeye gidiyor ve orada sağ kurtulan birine denk geliyor. Samuray ona neler olup bittiğini soruyor. Esrarengiz bir şekilde birileri geldi ve kimseye zararı olmayan halkımıza zarar verdiler. Sonra da geldikleri gibi gittiler dedi bu adam. Jake hiçbir sebep yokken köyleri yok eden bu elemanları bulmak ve yok etmek için yola koyuldu. Bu sebepsiz saldırıları durdurması gerekiyordu. Bu arayışta ilerlerken birçok daha mahvolmuş kasabaya rastladı. Kasabalarda nadiren kurtulmuş olan kişilerden aldığı bilgilere göre de yolculuğuna devam etti ve en sonunda çölün ortasında birkaç sepetle karşılaştı. Ama ardından bu sepet sandığımız şeyler bir anda robotlara dönüştü. O kasabaları yok eden şey bu robot
robotlardı. Jake neden böyle bir şey yaptınız dedi onlara. Robotlar ise sadece seni buraya çekmek için yaptık dediler. Yani her şey bir kumpazdan ibaretti. Sırf Jake'i oraya çekebilmek için birçok kasabayı katletmişlerdi. Tabi ardından Jake ve robotlar arasında kapışma gerçekleşti. Ama ne hikmetse Jake'in kılıcı robotları hiçbir şekilde kesemedi. Bir süre dayak yiyen Jake çareyi kaçmakta buldu. En sonunda kaçıp bir yerlere saklandı. Ardından bilim adamı görünümlü biriyle tanıştı. Ve robotların yaratıcısının bu eleman olduğu ortaya çıktı. Meğerse bu adam robotları harbiden de Samurai Jack'i yok etmesi için özel olarak tasarlamıştı. Ve bunu ondan Aku istemişti. Aku'yla anlaşma yapmışlardı. Onun kasabasını yok etmemesi karşılığında bu robotları yapacaktı. Ama Aku robotları kontrol altına aldıktan hemen sonra ilk denemeyi bu adamın kasabasını yok ederek yaptı. Yani sözünde durmadı. Sonrasında bu eleman Jake'e bu robotları yok edebilecek tek kişi sensin dedi. Ve onun için yaptığı bir robotik kolu ona verdi. Bu kol ona tüm robotları kesebilecek kuvveti verecekti. Ve öyle de oldu. Jake bu robotik kolu taktıktan sonra tüm robotların içinden geçti. Ama son anda bu kolun pili bitti ve Jake tekrardan savunmasız kaldı. Ardından bir anda Jake yere çömeldi ve atalarına dua etmeye başladı. Bana yardım edin. Bu kötücül ruhu yok edeyim dedi. En sonunda da gökyüzünden kuvvetli bir ışın geldi. Jake'in kılıcını ve bileğini güçlendirdi. Jake böylelikle son robotun da içinden geçti ve bu bölümde bu şekilde sonlandı. Sıradaki bölümde Jake börtü böceğin üstünde robot kedilerle havada savaşırken karşımıza çıkıyor. Ve tabi hepsinin içinden geçiyor. En sonunda da bu savaşın nedeninin bir kasabanın halkının kurtuluşu için olduğunu anlıyoruz. Jake birilerine daha umut ışığı olmuş, onların hayatını kurtarmıştı. Bu görevin ardından da kaldığı yolculuğuna devam etti. Bir bedevi gibi ormanları aştı. En sonunda bir bölgeye ulaştı. Ve o terk edilmiş bölgede gördüğü bir yapıyı sanki bir yerlerden hatırlıyormuş gibi hissetmeye başladı. O bölgeyi inceledikçe hatıraları canlandı. Ve en sonunda o terk edilmiş bölgenin çocukluğundaki kendi krallığı olduğunu anladı. Bildiğiniz gibi Jake Aku'nun açtığı portal yüzünden geleceğe gelmişti. Yani Jake'in baktığı şey kendi atalarının mirası birer antikaydı. Bölüm boyunca bu alanda dolaştı ve çocukluğuna, geçmişine dair olan anıları hatırlamaya başladı ve biz de bunlara şahit olduk. Bu bölümde çok aksiyona girmeden Jake'in geçmişi anlatılaraktan sonlandı. Sezonun 7. bölümünde Jake yine Aku'nun elemanlarıyla savaşıyordu. Bir zaman portalını kullanıp evine dönebilmek için. Ama savaş sırasında bu portal yok oldu. Jake Aku'nun tüm adamlarını indirdi. Ama sonunda eli boş kaldığı için fazlasıyla sinirlendi. Üstüne üstlük sonra bir de kafasındaki şapkayı rüzgar alıp götürdü ve iyice köpürdü. Şapkasının arkasından koştururken 3 tane garip görünümlü, biraz da korkutucu görünümlü, bilge dede tipli elemanlar Samurai'nin şapkasını yakaladı ve ona geri verdiler. Ardından gitmeye başladılar. Samurai onlara nereye gidiyorsunuz diye sordu. Onlar ise bu dağa çıkacağız. Dağın üstünde çok üstün bir güç var ve onu almak için oraya gideceğiz. Biz hayatımız boyunca bunun için çalıştık dediler. Tabii Jake de bu gücün ona eve gitmesinde yardım edebilecek bir şey olduğunu düşündüğü için Jake de bu dağa tırmanmaya başladı. Bu tırmanışında bin bir türlü macera ve zorluk yaşadı ve en sonunda darman duman olsa da dağın zirvesine çıkmayı başardı. Ama zirvede büyülü güç falan yoktu. Keşişler de nedense ortada yoktu. Yani aslında bu bölümün başında hani Samurai Jack çok sinirlendi falan demiştim ya. Bu keşişler ya hayal ürünüydü ya da sihirli bir şekilde o anlık var olmuş kişilerdi. Ve Jake'e bu bölümde bir ders vermişlerdi. Zirvedeki güç aslında pes etmemekti. Jake geri dönmeyi çok denediği ve her seferinde başarısız olduğu için çok sinirlenmişti. Bu onun artık sabrını tüketmişti. Keşişler de ona daha fazla sabretmesi için böyle bir ders vermişlerdi. Sonraki bölümde aslan kafalı insan vücutlu elemanlar birkaç avın peşindeydi ve en sonunda avlarını yakaladılar. Ama bir anda Aku ortaya çıkıverdi. Bu arada bu elemanların yaşadığı yer dünya değildi. Başka bir gezegendi ve Aku da onlar için bu gezegene gelmişti. Aku onların ne kadar iyi birer avcı olduğunu biliyordu ve onlardan Samurai Jack'i yakalamasını, onu avlamasını istedi. Bu elemanlar da bunu kabul etti. Ama karşılığında hiçbir şey istemediler. Onlar sadece iyi bir avın peşindeydi. Samurai Jack de avların avıydı. Ardından kendi kabile büyüleriyle dünyaya geldiler. Samurai'nin peşine düştüler. Jake onlardan kaçabilmek için elinden geleni yaptı. Tüm bölüm boyunca harbiden bir belgesel izledik resmen. Bu avcıların da aslan kafalı olması harbiden manidardı. Sonrasında neticede bu elemanlar Samurai'yi yakaladı. Jake'in bile kaçamayacağı avcılar var demek ki. Ama Aku bu avcıların yanına gelip Samurai'yi almak istediğinde onlar Jake'i Aku'ya vermedi ve oradan kaçtılar. Jake'in en iyi av olduğunu söylediler. Hayatı için bu kadar çabalayan biri özgür bırakılmalı dediler. Ve dediğim gibi onu Aku'ya vermeyerek özgür bıraktılar. Sezonun 10. bölümünde Aku Samurai Jack'i yakalaması için en kötü şeytanlardan biri olan Demongo'yu çağırdı ve onu Samurai'nin üstüne yolladı. Ardından Jake çöl topraklarında yolculuk ederken Demongo onun karşısına çıktı. "Ben Demongo'yum. Seni yok edeceğim ve benliğini esir alacağım Jake"
gelecek dedi. Ve ardından önceden benliğini esir aldığı savaşçıları kendi içinden dışarıya saldı ve samuraya saldırması için yolladı. Jake sahneler boyunca Demongo'nun onu mahvetmesi için yolladığı savaşçılarla savaştı. Her birini birer birer yeniyordu. Ama Demongo aynı savaşçıları sürekli tekrardan spamlıyordu. Yani Jake savaşçıları her ne kadar her seferinde yense de bunun bir sonu gelmeyecekti. Demongo'yu yenmenin başka bir yolunu bulması lazımdı. Ve en sonunda da buldu. Bir şekilde Demongo'nun içine girmeyi başardı. Ve bu şeytanın kendi içine hapsettiği savaşçıları samuray serbest bıraktı. Ardından hür iradeleriyle gerçek dünyaya tekrardan gelen tüm savaşçılar Demongo'nun içinden geçti. Ve samuray bir savaştan daha galip çıktı. Bu bölümde bu şekilde bitti. Bu bölümde Jake leş gibi bir bataklığın içinde bir canavarla savaşırken karşımıza çıkıyor. Tabii onu da alt ediyor ve yoluna devam ediyor. Ama bataklıkta battığı için yıkanmak için bir dereye giriyor. Tabii önceden eşyalarını çıkarıyor ve bir köşeye koyuyor. Ama ardından bir tavşan gelip samurayın kıyafetlerini çalıyor. Samuray da onu kovalamaya çalışıyor ve en sonunda bir delikten aşağı düşüyor ve kendini saçma sapan bir dünyanın içinde buluyor. Bu bölüm Alice Harikalar Diyarı'na bir gönderme büyük ihtimalle. Çünkü resmen aynı olaylar gerçekleşiyor. Neyse sonrasında kıyafeti olmayan samurayımız geçici bir çözüm buluyor ve bazı kıyafetler bulup onları giyiyor. Ama bulduğu kıyafetler hırsız kıyafeti olduğu için önüne gelen bizimkini taşlayıp kovalamaya başlıyor. Ardından bu durumdan kurtulmak için bir kadın kılığına giriyor. Bu yüzden de bir tiyatronun ortasına düşüyor. Tabii orada da ortalık karışıyor. Sonrasında kıyafetlerini çalan tavşanı görüyor ve onu kovalamaya başlıyor. Bu yolda ilerlerken tüm kıyafetlerini kaybediyor. Bu sefer de çıplak olduğu için onu polisler kovalamaya başlıyor. Toplumun ahlakını bozuyor gibisinden falan. Sonrasında bir makinist kıyafeti falan giyiyor. Tren kullanmak zorunda kalıyor. Ama kullanamadığı için işler çığırından çıkıyor. Bölümün sonlarına doğru da kovaladığı o tavşanın evini buluyor. Ve kovaladığı şeyin bir tavşan değil, tavşan çantası takan bir kız çocuğu olduğunu görüyor. Çocuk ondan özür diliyor. Çok fakirdim, o yüzden yaptım diyor. Ardından keşke robot diş fillerim falan olsa diyor. O zaman hırsızlık yapmak zorunda kalmazdım. Çok param olurdu falan diyor. Ve Jack de hemen gidip robot filin dişlerini söküp ona veriyor. Bu bölümde Saçmalıklar Diyarı'ndaki samurayın yaptığı iyiliklerle son buluyor. Sıradaki bölümde Jake bir daha tırmanırken bulduğu yarığın içinden geçiyor ve insan askerleriyle robot boğaların savaşına şahit oluyor. Savaşın son dakikalarında bir asker birçok robotun ortasında kalıyor. Samuray buna sessiz kalamıyor ve o askere yardım ederek robot boğaların içinden geçiyor. Savaştan sonra asker samuraya teşekkür ediyor. Onu krallarına götürüyor. Kral da Jake'e teşekkür ediyor. Ardından bu olan biteni Jake onlara soruyor ve kral bizimkini anlatıyor. Çok uzun zaman önce bir robot canavar çıldırdı ve yoluna çıkan herkesle savaşmaya başladı. Yoluna çıkan her şeyi kendine kattı. Gitgide daha da büyüdü ve güçlendi. Bütün komşu krallıklar ona yenildiler ve biz sonuncu krallığız dedi. Ardından samuray bu elemanlara biraz akıl verdi. Robotlar saldırırken birkaç asker grubuyla dağın arkasındaki yoldan gidelim ve robotların işini kendi mekanlarında bitirelim dedi. Tabii o yolu kimse o zamana kadar bilmiyordu. Samuray yolu onlara gösterdi ve planı uygulamaya geçirdiler. Birkaç asker kendi base'lerini savunurken samuray ve diğerleri de robotların base'ine saldırdı ve en sonunda onları yok etmeye başardılar. Ama sondaki büyük patlamada samuray niyeyse ortaya çıkmadı. Askerler onun öldüğünü düşündü. Ama onu bir lider, onu bir kahraman olarak hikayelerine yazdılar. Çünkü bölümün son sahnesinde hikayedeki o kral yaşlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve tüm izlediğimiz bölüm aslında onun anlattığı hikayeden ibaretti. Yani izlediğimiz bu olayın üstünden yıllar geçmişti. Ve kral bu efsanevi savaşçının hikayesini çocuklara anlatıyordu. Tabii Jake orada ölmedi. Öyle olsa dizi komple zaten bu sezonda bu bölümde bitmiş olurdu. Bu bölümde bu arada 300 Spartalı filmine bir göndermeydi. Sezonun son bölümünde Jake ormanda bir derede ayaklarını suya sokmuş bir şekilde rahatlarken karşımıza çıkıyor. Ardından da çocukluk anıları aklında geçerken bu anılar bizlere aktarılıyor. Keyiflenmiş Jake şapkasını yüzünü örtüyor ve oracıkta uykuya dalıyor. Derken çılgın bir motor sürücüsü Jake'in kenara koyduğu ayakkabılarının üstünden geçiyor ve onun ayakkabılarının kırılmasına sebep oluyor. Tabii anası ağlayan ayakkabılarının yerine başka ayakkabı koyabilmek için Jake şehre gidiyor. Ama kendi ayakkabısı gibisini bulması zor. Bu zaman diliminde öyle bir ayakkabı üreten artık kalmadı herhalde. Ama Jake şehirdeyken onun ayakkabılarını çiğneyen Maganda elemanlarla karşılaşıyor ve onlarla savaşmaya başlıyor. Ama yalın ayak olmasından sebep biraz işkence çekiyor ve elemanlara yeniliyor kısmen. Ardından bir elemanla tanışıyor. Bu adam ona ayakkabı lazım sana galiba arkadaşım diyor ve Jake bölüm boyunca birçok çeşit ayakkabı deniyor. Ama hiçbiri onu eski ayakkabıları kadar mutlu etmiyor. En sonunda bir çocuğun ayağında
Aynı kendi eski ayakkabıları gibi bir ayakkabı olduğunu görüyor. Bunları nereden buldun diyor. Çocuk da nedense bir anda kaçmaya başlıyor. Tabii Jack de onu kovalıyor ve en sonunda yolu bir Çon dedeye çıkıyor. Dayı ne olursun bana da şu ayakkabılardan birer tane yap falan diyor. Tabii o da Allah rızası için bizimkine yardımcı oluyor ve ayakkabılarını yapıyor. Yeni gıcır gıcır ayakkabılarına kavuşan Jake hemen gidip o motorcu elemanların da içinden geçiyor ve ikinci sezonda bu şekilde son bulmuş oluyor. Üçüncü sezonun ilk bölümünde gizemli bir tip şehirde gezerken karşımıza çıkıyor ve herkesin ondan korktuğunu görüyoruz. Hemen sonraki sahnede de içtiği tavuk çorbasının parasını ödemeye çalışan Samuray Jack karşımıza çıkıyor. Jake parasını ödeyip masadan kalktıktan sadece 1-2 saniye sonra herkesin korktuğu o elemana yanlışlıkla çarpıyor ve milletin bu heriften neden korktuğunu anlıyoruz. Çünkü cadı suratıyla bir anda sinirleniyor ve niye herkes bana çarpıyor diyerekten büyülü güçlerini kullanarak Samuray Jack'i bir horoza dönüştürüyor. Tabii ilk başta horoza dönüştüğünü anlamayan Samuray Jack kendi yansımasını görmesinin ardından şaftının kaydığını anlıyor. Sonrasında o tipsiz büyücüyü takip edip bunu düzeltmek istiyor. Ama takibi sırasında dombili bir eleman tarafından yakalanıyor. İşte o andan sonra da işler daha da kötüye gitmeye başlıyor. Çünkü bu arkadaş Samuray Jack'i illegal sokak dövüşlerine katıyor. Jack'e ya düşmanlarını yenersin ya da burada hayatını kaybedersin diyor. Jack de önüne gelen düşmanı indiriyor. Tabii Samuray'ı bu belanın içine katan eleman da Jack'in üstün dövüş yetenekleri sayesinde zengin oluyor. İlerleyen sahnelerde bu elemanın evine yeraltı dünyasının daha büyük isimlerinden biri geliyor ve ona büyük bir dövüş teklif ediyor. Ardından da Jack'i kaçıran bu eleman biraz tipine çeki düzen veriyor ve ardından yola koyuluyor. Ama sokaklarda yanlışlıkla Jack'in bölümün başında çarptığı o büyücüye çarpıyor ve çirkin büyücü bu dombili elemanı da bir tavuğa dönüştürüyor. Jack de tam o sırada yakın olduğu için büyüden etkileniyor ve tekrardan kendi insan formuna dönüyor. Ardından bölümün başındaki çorbacıya gidip bir karides yemeği istiyor ve bu bölümde sonlanıyor. Sezonun ikinci bölümünde Jack tekrardan bir ormanda yürürken çıkıyor karşımıza. Ardından yolu bir kasabaya düşüyor ve oradaki bir handa kalmak istiyor. Ama resepsiyondaki elemanın durmadan ağladığını fark edince arkadaşım ne oldu iyi misin gibisinden sorularını yöneltiyor. Adam da müzik diyor. Yani sadece o kadar. Ardından da müziğin sesini duymaya başlıyoruz. Müzikle beraber ormanın içinden bir sürü şeytana benzeyen çocuk geliyor ve kasabanın içinden geçip ortalığı dağıtıyorlar. Samuray tabii her şeyi daha izliyor. O anda resepsiyondaki adam dışarı çıkıp o çocuklardan birinin yanına gidiyor. Kızım geri dön diyor. Yani meğerse o elemanın çocuğu da o cadalos tiplerden biri olmuştu ve ortalığın içinden geçiyordu. Adam da işte bu yüzden ağlıyormuş sürekli zaten. Kızı da bu bacaksızlardan biri oldu. Şeytana uydu diye üzülüyordu eleman. Ama tüm bu çocuklar sanki bir şeyin etkisi altında gibiydi. Yani o adamın çocuğu da babasının ağlamasından hiç etkilenmedi ve ona tam saldıracakken Samuray ortama giriş yaptı. Samuray tüm bu bacaksızların içinden geçecekti. Ama o ağlayan eleman dur yapma onlar sadece birer çocuk dedi. Tabii bunu duyup ne yapacağını şaşıran Samuray Jack'in eli kolu bağlandı ve çocuklardan dayak yedi. Ama bu işin peşini bırakmadı. Handaki adamlar olanları öğrendi. Bu müziğin çocukları kontrol altına aldığını anladı ve bu lanet müziği ortadan kaldıracağım. Çocukları da özgür bırakacağım diyerekten yola koyuldu ve en sonunda ormanın derinliklerinde bir parti alanına ulaştı. Tabii bu arada başka bir çocuğu indirip onun kılık kıyafetini aldı ve kendini bir nevi kamufle etti. Ardından sahneye bir DJ çıktı ve o küstah suratıyla bir müzik çalmaya başladı ve tüm çocukların gözleri kırmızıya döndü. Bu müzik sayesinde herkesi kontrol etmeye başladı. Ardından bu eleman Samuray Jack'i fark etti. Onun onu durdurmak için oraya geldiğini biliyordu. Tüm çocukları onun üstüne yolladı. Ama Samuray Jack bu işin de içinden anının akıyla çıktı. En sonunda bu küstah suratlı DJ elemanla kıyasıya bir savaşın içine girdi. Ama en sonunda ona da adaletin yumruklarını patlattı ve tüm çocukları özgür bıraktı. Handaki eleman teşekkür ederim sana yabancı diyerekten Samuray'ın arkasından dua etti ve bu bölümde sonlandı. Sonraki bölümde Samuray Jack vahşi batı kasabalarına benzeyen kovboylarla dolu bir kasabaya vardı. Ardından milletin kavga ettiği bir bara girdi. Şaftı zamanın azizliğine uğramış bir elemana burası sizin mi diye sordu. Tabii Samuray'ın başına bir ödül konulduğu için bu eleman da Samuray Jack'i görünce hemen ona saldırmaya çalıştı. Ama Samuray tabii bu düşük ölçekli tehditten kurtuldu. Ardından bu elemana belki de bana bir şey satarak zengin olabilirsin dedi. Tabii parayı duyan eleman hemen yumuşadı ve Samuray'a yardımcı oldu. Samuray ona bir harita gösterdi. Büyük ihtimalle onunla ilgili bir bilgi istedi. Ardından almak istediğini alan Samuray yola koyuldu. Hemen sonraki sahnede bu bara başka bir eleman daha geldi ve Samuray'a bilgi satan elemana Samuray'ın yerini sordu. Bu arkadaş da bir kafa avcısıydı. Yani Samuray'ı avlayıp ödülünü almak istiyordu. Samuray'ın yerini öğrendikten sonra da onun peşine koyuldu. Sonrasında bu eleman mekanı kapamaya çalışırken mekana bir hatun geldi. Tabii hatunu gören bu arkadaşımız hemen dükkanı geri açtı ve ona bir şeyler ikram etti. Sonrasında da o kadının meymenesi suratıyla o sahneye geçtik. Jack trene binmişti ve yolculuğa başlamıştı. Ama peşinde bir kafa avcısı vardı. O barda gördüğümüz hatun da trendeydi. Kafa avcısı kovboy tam Samuray'a saldıracakken o hatun bu elemanın karşısına
karşısına çıktı. Ve aslında ikisinin önceden karı koca olduğunu anladık. Yani bu hatun da Samuray Jack'in peşindeki bir kafa avcısından ibaretti. Ardından da bu kovboy tipli eleman Samuray'ın yanına gitti ve senin bedenin çok para ediyor diyerekten ona saldırdı. Ve Samuray bir süre onunla cebelleşti. Ama en sonunda onu trenden atmayı başardı kısa zamanlığına. Sonrasında yerine geçti ve oturdu. Akabinde bu hatun geldi ve Samuray ile konuşmaya çalıştı. İyi biri gibi görünerek Samuray ile flörtleşmeye başladı. Onunla trenin üst katına çıktı. İşte tam o anda Samuray'ın trenden attığı kovboy geri döndü ve bizimkine saldırmaya başladı. Ardından o hatun da Samuray'a saldırdı. Lanet olsun dedi Samuray. Tezgah lan bu diyerekten ikisiyle birlikte kıyasıya bir savaş verdi. En sonunda bu elemanlar tam Samuray Jack'i yakaladı derken Jack son hamlesiyle onları trenden atıverdi ve Samuray Jack'in galibiyetiyle de bu bölümde sonlandı. Sıradaki bölüm tipsiz bir karganın bağırmasıyla başlıyor. Samuray bu sahnede çorak arazilerde yolculuğuna devam ediyordu. Ama birkaç saniye sonra Aku'nun onu izlediğini gördük. Aku Jack'i izleyip lanet olsun bu eleman niye yok olmuyor? Niye bir türlü vazgeçmiyor diyerekten çemkiriyordu. En sonunda Samuray'ın yolu bir çatala denk geldi. Yol ikiye ayrılıyordu. Ve hangi yoldan gideceğini seçmek için havaya bir sopa attı ve onun gösterdiği yöne doğru gitmek istedi. Ama onu izleyen Aku bu olaya müdahale etti ve sopanın gösterdiği yönü kendi belirledi. Jack'i böylelikle korkunç bir yola yöneltti. Jack saçma sapan yollara düştü. Her yer sisli ve korkutucuydu. Sisin içinde sesler ve bazı görseller görmeye başladı. Ardından da yerden zombiler çıkmaya başladı. Jack sahneler boyunca zombilerle zorlu bir savaş verdi ve en sonunda mekana Aku da geldi. Samuray'ın kılıcı zombiler sayesinde onun eline geçti. Jack silahsız bir şekilde Aku'yla savaşmaya başladı ve en sonunda ona yakalandı. Aku onu kendi silahıyla alt etmek istiyordu. Bunun ona kötü hissettireceğini düşünüyordu ve onu yakalayıp tam kılıcı ona saplayacakken bizim Kurban Bayramlarının olmasına sebep olan olayın bir benzeri gerçekleşti. Kılıç Samuray'ı kesmedi. Bu kılıç sadece kötü ruhlara zarar verirdi. İyilere ise hiçbir şekilde zarar vermezdi. Jack bile bu ana kadar bunu unutmuştu. Aku bunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Jack ardından kılıcı hemen kaptı ve Aku'ya saldırdı. Ve onun içinden geçti derken Aku söylene söylene kaçtı gitti. Şimdi gelelim sezonun 5. bölümüne. Bu bölüm Samuray Jack'in geçmişiyle başlıyor. Jack'in Mısır'da eğitim aldığı zamanları gösteriyorlar. Jack bu sahnede birkaç Mısırlı çocukla ebelemece gibi bir şey oynuyordu. Ama bu sırada saklandığı yerde yer yarıldı ve içine düştü. İçine düştüğü yerin bir tapınak olduğunu anladı. Ve orada bir lahit vardı. Lahitin üstündeki yazıları okumaya başladı. Çok uzun zaman önce kötü ruhların efendisi Set, dünyaya halkın üstünde kendi minyonlarını yolladı. Minyonlar dediğimde üstün güçlü savaşçılardı. Hikayeye göre ordular bile bu 3 minyonu durduramıyordu. Ama en sonunda Faro denilen güçlü bir varlık minyonları bir lahitin içine hapsetmiş. Ve bu minyonlardan kurtulmanın tek yolunu tam okuyacakken Samuray Jack de oranın rahibi midir, rahibe misidir neyin nesisi o geldi ve çocukları oradan çıkardı. Ardından geleceğe gidiyoruz. Aku bu sahnede minyonları hapis tutan bu lahidi bulmuştu ve onları oradan çıkarmıştı. Aku'nun niyeti bu minyonları Samuray'ın üstüne yollamaktı ve öyle de yaptı. Sizi özgür bıraktım ve bu yüzden bana borçlusunuz. Şimdi gidin ve Samuray Jack'i yok edin dedi. Ne hikmetse de Samuray'ın da yolu akşamüstü bu mekana düştü. Ve tam o anda minyonlar ortaya çıktı ve Samuray'ın ağzını burnunu kırdı harbiden. Tabii Jack hemen kaçmaya başladı. Çünkü dayağı yiyordu. Ama aklında anıları canlanmaya başladı. Küçükken burada olduğunu hatırladı ve o lahidi buldu. Lahit de minyonları nasıl yeneceğini öğrendi. Bir bok böceğinin 3 parçasını bulup birleştirmesi gerekiyordu. Ve en sonunda zor olsa da bunu başardı ve bok böceği heykeli canlını verdi. Gökyüzüne doğru uçtu gitti. Ardından yukarılardan bir yerden Ra geldi. Ra Mısır mitolojisindeki güneşin tanrısıydı ve en güçlü tanrılardan da biriydi. Geldiği gibi de minyonların içinden geçti. Samuray ona teşekkür etti. Acaba bana yardım edebilir misin? Ben bir zaman kapısı arıyorum dedi. Ama Ra hiçbir şey demeden oradan çıktı gitti. Ve bu bölümde böylelikle sonlandı. Sonraki bölümde Samuray Jack yardım ettiği bir şehrin insanlarından aradığı zaman kapısının yerini öğrenmişti ve ona doğru olan yolculuğuna devam ediyordu. Bu yolda bir gölden geçmesi gerekiyordu. Ama göle girip yüzebileceğini düşünürken bir anda dibe batmaya başladı. Göl resmen her içine gireni dibe doğru vakumluyordu. Ardından Jack birkaç keşiş tipli elemanın gölün dibine girdiğini ve ellerine şıp 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 diye göle çarptığını gördü. Ne yapıyorlar bunlar derken ne yaptıklarını anladık. Yaptıkları bu hareketle suya yolladıkları frekans yüzünden devasa bir canlı geldi. Bu canlı onları karşıya geçirebilecek tek şeydi. Jack yanlarına gitti ve o da onlarla birlikte karşıya geçmek istedi. Onu kabul ettiler. Ardından Jack huzuru bulmuş gibi görünen tipteki bu elemanlardan bu yaratığın çok uzun zamandır yaşadığını ve bilgi olduğunu öğrendi. Samuray yaratığın başına doğru gitti. Ona bir zaman kapısı aradığını söyledi. Ama yaratık hiç sesini soluğunu çıkarmadı. Ardından kıyıya geldiklerinde dümenden huzuru bulmuş olan o elemanlar indi. Yaratık tam o anda konuştu ve Samuray'a sen zaman kapısını arıyordun değil mi? Sen inme dedi ve adanın başka bir bölgesine götürdü.
götürdü. Sonrasında bu canavar başka bir canavar çağırdı. Samuray'a bu yolda eşlik etmesi için. Ardından yolculuğuna bu yaratıkla devam eden samuray yine başka bir yaratık daha değiştirdi ve onunla yolculuğuna devam etti. Ve en sonunda varmak istediği yere vardı. Ama kapının önünde bir bekçi vardı. Samuray ona nazikçe "Kapıdan geçebilir miyim bekçi?" diye sordu. Ama bekçi hayır diye cevap verdi. Bu kapıyı kullanabilmesinin tek yolu bu elemanı yenmekti ve bu yüzden kapışma başladı. Jake bu arkadaşı fazlasıyla zorladı ama en sonunda sopayı yedi. En sonunda teke tek kapışmada Jake'i yenen birini gördük. Ardından da başka bir yaratık geldi. Bekçi Jake'i yaratığa yükledi ve Jake'i götürdü. Son sahnede de "Daha buna hazır değilsin" dedi bekçi. Ve zaman kapısında Jake'in yaşlanmış ama kral olmuş bir versiyonunu gördük. Yani Samuray Jack'i yenen o eleman aslında kötü değildi. Sadece görevini yapıyordu. Jake'in bir gün onu yeneceğini ve o kapıdan geçeceğini biliyordu. Ama zamanı gelmemişti. Bunu görmemizin ardından bölüm de sonlandı. Sıradaki bölümde Jack elindeki haritayla yolculuğuna devam ediyordu. En sonunda yolu çöldeki bir vahaya düştü ve biraz yatıp dinlenmek istedi. Ama ardından yattığı yer bir anda oynamaya başladı. Jack deprem oluyor sandı ama en sonunda iri bir yaratığın göbeğinde uyuduğunu anladı. Bu ponçik tipli yaratık Jack'in yüzünü yaladı. Jack bu durumdan iğrendi ve vahadan ayrıldı. Ama bu etine dolgun yaratık Jack'i sahneler boyunca takip etti. En sonunda Jack ona "Git oğlum başımdan" diye haykırdı. Ama yaratık bunu yapmadı. Jack onu zamanda geri götürecek bir taşın peşindeydi. En sonunda da bu yaratıkla birlikte bu taşı buldu. Ama etine dolgun bu yaratık Jack'in gideceği için üzgündü. Taşın çok parlak olduğunu gördü. Onun dikkatini çekti ve uçarak taşa gitti. En sonunda da onu yedi ve büyük bir patlama gerçekleşti. Bu iri ama şirin canlı Jack'in umudunu çalmıştı. Jack ona fazlaca sinirlendi ve yaratığın uyuduğu bir zamanda ondan uzaklaştı gitti. Çünkü yardımdan çok köstek oluyordu. Ardından Jack yalnızken ona bir robot çetesi saldırmaya başladı. Büyük ihtimalle kafa avcılarıydı. Ardından bu elemanlar Jack'i sağlam dövmeye başladı. Tabii sesleri duyan o yaratık da o mekana gitti ve olanları gizli bir şekilde izledi. Ama en sonunda Samuray Jack'in çığlıklarını duyunca cinnet geçirdi ve devasa bir canlıya dönüştü. Ardından birer birer o robotları parçalarına ayırdı. Sonra da normal formuna döndü ve Samuray'ın hayatını kaybettiğini düşünerek ağlamaya başladı. Jack ardından uyandı. O daha ölmemişti. Yaratığın onu mahveden o robotları yok ettiğini gördü ve sevindi. Ponçik yaratıkçığımız Jack'in ölmediğini görünce ona sarılıverdi ve bu bölümde sonlandı. Sıradaki bölümde Jack herkese zaman kapısının yolunu sormuştu ve tüm millet ona bataklığa gitmesini söylemişti ve böylelikle Jack bataklıktaki yolculuğuna çıkmıştı. En sonunda bataklıkta kesilmiş bir ağacın üstünde bir savaş borusu buldu ve onu üfleyerek çaldı. Hani çaldı derken bir müzik aleti gibi bir şey bu. Ondan bahsediyorum. Ardından da bataklığın altından gövdesi ağaçtan bir yapı çıktı. Bu bir evdi. Ardından da bu evin içinden yaşlı tipsiz bir eleman çıktı. Jack ondan zamanda yolculuk için yardım istedi. Huysuz ihtiyar ise ona yardım etti. Tanrıların tanrısı Kronos'un kendi yaptığı 3 taştan bahsetti. Bu taşların çok güçlü olduğunu ve üçünün de dünyada gizli olduğunu söyledi. Ve bu taşların arayışına girdiler. En sonunda tüm taşları buldular. Ardından bu huysuz ihtiyar yaptığı bir büyü sayesinde taşlar zırhlarıyla birlikte canlandı. Ve Jack'e saldırmaya başladı. Jack resmen sanki zırh giymiş uzayın ta kendisiyle savaşıyor gibiydi. Ama böyle olmaması lazımdı. Derken gerçekleri öğrendik. O huysuz yaşlı ihtiyar aslında Aku'ymuş. Zaten tipinden de belliydi. Ben bölümün başından beri bundan şüpheleniyordum. Çünkü sıfatı harbiden de Aku'ya benziyordu. Neyse Jack o taşlardan birini çaldı ve yaratığı güçsüz hale düşürdü. Ardından da Aku ile savaşmaya başladı. Aku ile sağlam bir dövüş yaptı. Aku o zırhı bile giydi. Ama samuraydan zırh bile koruyamadı onu. Jack Aku'nun içinden geçti. Ve tam onun işini bitirecekken de Aku yine kaçtı gitti ve bölümde sonlandı. Sıradaki bölümde Jack gece vakti ormanda yaptığı yolculukta orada ağlayan bir kız çocuğuna denk geldi. En azından sesinden ötürü kıza benziyordu. Tabii Jack'in varlığını hisseden çocuk hemen kaçmaya başladı. Jack de onu takibe aldı. Ve en sonunda yolu korkutucu bir eve çıktı. Eve yaklaştığı andan itibaren saçma sapan olaylar yaşamaya başladı. Sanki evin içinde birileri var gibiydi. Ama içeri girdiğinde kimse yoktu. Ev terk edilmiş gibiydi. Bildiğiniz perili ev vibe'ı veriyordu. Jack evin içinde dolaştıkça bazı halüsinasyonlar görmeye başladı. Sanki kendine ait olmayan, yaşamadığı başkasının anılarını görüyordu. Samuray Jack'in beni en tedirgin eden, ürküten bölümlerinden biriydi bu harbiden. Neyse sonrasında da evin içinde o kız çocuğunu buldu. Çocuğa bu korkutucu ev senin evin mi diye sordu. Çocuk ağlamaya başladı. Ardından niye ağlıyorsun dedi. Kız çocuğu bu soruyu cevapsız bıraktı. Jack çocuğu da alıp bu korkutucu evden çıkmak istedi. Ama kapıya gittiğinde kapının yerinde duvar olduğunu gördü. Bu nasıl olur diyerekten şaşkına döndü. Çıkmak için camları kullanmak istedi. Ama camlar da yok oldu. Jack harbiden aklını kaybetmeye başladı. Belki de biraz dinlenmeliyiz diyerekten uykuya daldı. Ama ardından gördüğü bir kabus yüzünden uyandı ve çocuğun olmadığını gördü. Evdeki bir kapıdan ışık geliyordu. Sanki birileri orada oturmuş ve güzel bir muhabbet yapıyor gibiydi. Jack oraya gitti ve kız çocuğuyla ailesinin bir masada oturduğunu gördü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Jack bu
olanları anlayamıyordu. Onlara burada ne oluyor diye sordu. Ama hepsi kaçamak yanıtlar veriyordu. Tabii sonrasında işler çirkinleşmeye başladı. Masadaki kız çocuğu haricindeki her kişi tuhaf tiplere bürünmeye başladı. Ağızları köpürmeye ve kendilerini kaybetmeye başladılar. En sonunda da onların ağızlarının içinden hayalet gibi bir şey çıktı. Jack'le bu hayalet savaşmaya başladı. Ama en sonunda onu yakaladı. Ve kendi içindeki bir dünyayı hapsetti. Jack orada ruhu hapsolmuş herkesi gördü. Masada gördükleri herkes aslında o hayaletin esiri olmuş kişilerdi. Ama Jack'te onlarda olmayan bir şey vardı. Sihirli bir kılıç ve üstün bir irade. Jack kılıcını ve üstün irade gücünü kullanarak o tutsaklıktan kurtuldu. Ve canavarla onun ininde savaşmaya başladı. Ve en sonunda onu yok etti. Ve tekrardan ruhu kendi bedenine döndü. Ve o çocuğun ailesi de tekrardan hayatına geri döndü. Jack bir kere daha kötülüğü yenmiş ve insanların hayatını kurtarmıştı. Sıradaki bölüm Aku'nun geçmişini anlatıyor. Aku'nun orijinal formu bu evrenin başlangıcıyla bir yan etki olarak o da var olmuştu. Tabii bu kötülüğü fark eden tanrılar, bunların isimleri Ra, güneşin tanrısı, Odin var. Bir de Hinduizmin tanrılarından biri olan 7. avatar koruyucu Vishu, Aku'ya karşı savaş açtı ve onu neredeyse tamamen yok ettiler. Derken bu savaş sırasında Aku'dan kopan küçük bir parça tanrıların gözünden kaçtı ve en sonunda yolu dünyaya düştü. Harbiden de tam anlamıyla dünyaya bir meteor gibi çarptı ve dinozorların sonunu getirdi. Ardından düştüğü bölgede bir foseptik çukuruna dönüştü resmen ve sürekli büyüyerek her yeri kurak bir orman haline getirdi. Tabii bu geçen zaman içinde insanlar da ortaya çıkmaya başladı. Aku'nun ormanı o kadar büyüdü ki Samurai Jack'in krallığına kadar geldi. Tabii o dönemlerde Samurai daha anasının kanındaydı. Samurai'nin babası yeter artık dedi. Bu nalet ormanın işini bitirmek lazım dedi. Ve kendi keşişlerinden aldığı bir büyülü karışımla birlikte askerlerini topladı ve ormanın merkezine doğru yolculuğa başladı. Ama bu yolculuk sırasında tüm askerlerini kaybetti. Yalnız bir şekilde merkeze ulaştı ve okunu bu büyülü sıvının içine sokup bu balçık göletinin içine fırlattı. Ama büyü ters tepti. Aku'yu yok etmek yerine ona yeni bir şekil verdi ve onu serbest bıraktı. Aku Samurai Jack'in babasına teşekkür etti. Beni serbest bıraktın dedi. Ama Jack'in babası amacım seni yok etmekti deyince Aku kahkahaları boğuldu ve işin rengi değişti. Jack'in babası ve Aku savaştı. Aku onu yendi ve kendi yarattığı devasa bir ağaca bağladı ve o izlerken onun krallığını yok etti. Sonraki bölümde tam buradan başlıyor. Üzüntüden artık yorgun düşmüş Samurai Jack'in babasına göklerden bir at geldi. Bu Odin'in atıydı. At Jack'in babasının bağlı olduğu ağacı yok etti. Onu kurtardı ve onu alıp göklere çıkardı. Ardından imparator tanrılara ulaştı. Tanrılar Aku'nun sadece insanoğlunun içindeki iyilik ve irade sayesinde yok olabileceğini söyledi. Ve imparatorun içindeki iyiliği çıkarıp onunla bir kılıç yaptılar. Sonra bunu imparatora verdiler. Onu giydirip kuşandırdılar. Uçması için bir bulut bile verdiler. Ardından imparator tam takım bir şekilde Aku'nun yanına gitti ve onunla savaşmaya başladı. Aku bile bu duruma şaşırdı. Bu ne oğlum dedi. Ama bu şaşkınlığı acıyla son bulacaktı. Çünkü imparator bu kılıcın sayesinde onun içinden geçti. Ve en sonunda onu devasa bir ağaca dönüştürdü. Yani imparator onu tam olarak yok edemedi. Aku'yu sadece bir ağaç formunda hapsetti. Aku'nun gün geldiğinde tekrardan serbest kalacağını ve buna hazır olmaları gerektiğini biliyordu. Bu yüzden oğlu Jack'i bu yolda eğitecekti. Bu olayların ardından da bu bölümde son buldu. Şimdi geldik 3. sezonun son bölümüne. Jack bir harita sayesinde onu geçmişe götürecek bir gücün peşindeydi yine. Ve bu yolda bu bir tuzakları ve bin bir türlü tehlikelerle dolu bir piramidin içine girdi. Onun arkasından Jack'ten habersiz bir şekilde başka bir eleman da bu ödül için içeri girdi. Ve her ikisi de birbirinden habersiz bir şekilde tüm tuzakları başarılı bir şekilde geçti. En sonunda ikisi de bu güce ulaştı. Jack bu gücün ona ait olduğunu söyledi. Tabii öbür eleman da nereden senin oluyor gibisinden konuştu. Bu arkadaşımız bu taşı satmak ve parasını kazanmak istiyordu. Jack'in amacı ise belliydi. Tabii onlar tartışırken başka tehlikeler başlarına geldi ve birlikte savaşmak zorunda kaldılar. En sonunda da tüm bu çetrefelli olayların içinden çıktılar. Ama son sahnede taş parçalarına ayrıldı. İkisi de şaşkına döndü. Ama Jack artık bu durumlara alıştığı için yoluna devam etti. Öbür eleman da oradan ayrıldı ve bu bölümde sonlandı. 4. sezonun ilk bölümünde ninja tipli bir eleman gizli bir binaya giriyordu. Ve binanın içinde Samurai Jack'in dua ettiğini görüyorduk. Ya da belki yoga benzeri bir şey yapıyordu, bilemem. Belli ki bu ninja kılıklı eleman Samurai'nin peşindeydi ve onu indirmek istiyordu. Ve en nihayetinde bunu başardı ve Samurai'yi ikiye böldü. Tabii o an anladık. O Samurai Jack gerçek Samurai Jack değildi. Hemen akabinde de zaten ortama Aku geldi. Bu elemanı tebrik etti. Meğerse Aku bu ninjayı test etmişti. Ninja da testten geçmişti. Aku da onu böylelikle Jack'in peşine yolladı. Sonraki sahnede ormanda yürüyüş yapan Samurai ile karşılaşıyoruz. Ve onu takip eden Ninja ile. Ninja Samurai Jack'i savunmasız bir anında indirmek istiyordu. Ama sonrasında bir anda bir çocuk çıka geldi. Ve arkasından devasa robot bir canavar. Samurai hemen onu indiriverdi. Çocuk köyüme saldırdılar dedi. Jack hemen yola koyuldu. Köye saldıran tüm robot canavarları birer birer hakladı. Tabii bu sırada ninja eleman da onu izliyordu. Samurai en nihayetinde
nihayetinde o köye saldıran robot canavarların liderini de indirdi ve böylelikle halkı kurtardı. Ama en sonunda samurayı köye götüren çocuğun annesi "Çocuğumu kaçırmışlar ahali" diye bağırıverdi. Çocuğu kaçıran kişi o ninjaydı. Çocuğu kullanıp Jake'i bir kuleye çekmek istedi. Bunda başarılı da oldu tabi. Jake çocuğu gördü, hemen onu kurtardı ve kaçmasını söyledi. Ardından da o ninja çıka geldi ve savaş başladı. Bu eleman siyah kıyafetler giydiği için içerideki karanlıklarda saklanabiliyordu. Onun yaptığı bu taktik aslında bir savaş sanatıymış. İsmini şimdi hatırlayamadım. Samuray da bunu bildiği için o da tam tersini yaptı ve aydınlıklarda saklanmaya başladı. Böylelikle ikisi kıyasıya bir savaş verdi ama en nihayetinde beklenen oldu ve samuray bu savaşı kazandı. Bu bölümde böylelikle sonlanıverdi. Sonraki bölümde Jake bir harabeye dönmüş şehrin içinden geçiyordu ve onu gizli gizli birkaç robot izliyordu. Hemen sonrasında da devasa bir robot ortama giriş yaptı ve samuraya saldırmaya başladı. Samuray bu Terminator kılıklı robotla kıyasıya bir savaş verdi. En sonunda üstüne çıktı ve onu kılıcı sapladı. Ama robotun üstünden daha küçük robotlar çıktı ve samurayı ışınlarıyla vurdular. Samuray en sonunda bayıldı ve düşmeye başladı. Ama önceki sahnelerde samurayı gizli gizli izleyen o iki robot samurayı kurtardı ve kendi güvenli bölgelerine götürdü. Sonrasında da her şeyi öğrendik. Meğerse bu devasa robotu o küçük robotlar yapmıştı. Yani normal boydaki robotlar. Bu robotu yapmalarının tek nedeni kendi şehirlerini tehlikelerden korumaktı. Ama yaptıkları bu Terminator kılıklı robot bir anda yaratıcılarına saldırdı ve şehrin içinden geçti. Samuray'ın üstün savaş yeteneklerini gördükleri için de Jake onların gözünde bir umut ışığı oldu. Bu kasabanın altındaki gölün altında bir robot var ve onu sen kullanabilirsin belki dediler. Samuray onları yardım etmek için yola koyuldu ve en sonunda devasa bir samuray robotunun yanına vardı. En sonunda da robotla birleşti. Aslında o tam olarak bir robot bile değildi. Heykel gibi bir şeydi ve büyülüydü bence. O bölümü izlediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Neyse, robotu hakimiyeti altına alan samuray hemen gölden çıktı ve tüm asaletiyle şehre gitti. Diğer o Terminator kılıklı devasa robot da onu görünce tüm silahlarını onun üstüne boşalttı. Ama hiçbiri kâr etmedi. Ardından kılıçlar çekildi ve adam gibi bir savaş gerçekleşti. En sonunda da samuray her ne kadar zorlansa da bu dev robotun içinden geçti ve onu pestil etti. Ardından kendi kullandığı robotu da aldığı yere bıraktı ve bu bölümde son buldu. Sezonun 3. bölümü yağmurlu bir gün ile başlıyor. Samuray bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında bir hana varıyor. Ardından sadece sıcak su isteyerek sıcak suyunu alıyor ve ateşin başına geçip oturuyor. Su ile birlikte yaptığı kendi çayını yudumlarken mekana bir teyp giriyor. Harbiden yürüyen bir teyp giriyor ve kendini çalmaya başlıyor. Ardından da kendinin bir samuray savaşçısı olduğunu söyleyen siyahi bir eleman içeri giriyor ve ortamda herkese artist hareketler yapıyor. Millete dikleniyor. Buranın abisi de dayısı da benim diye geziniyor ortalıkta. Ardından bir hatuna sarkıntılık ediyor ve onun robotları ona saldırmaya başlayınca onları indiriyor. Ama dümenden yani. Eleman samuray savaşçısı olduğunu söylese de tam bir dümencinin tekiydi. Fırlamanın biriydi yani. Neyse, sonraki sahnede mekana 3 tane robot geliyor ve samuraya saldırmaya başlıyor. Meğerse Aku onları yollamıştı çünkü. Tabii samuray hiç zorlanmadan tereyağdan kıl çekercesine o robotları indiriveriyor. Diğer damlama eleman da bunu görüyor ve samuraya meydan okuyor. Samuray ilk başta bu dövüşü kabul etmek istemiyor. Çünkü bu tipin uğraşılacak biri bile olduğunu düşünmüyor. Ama o eleman onu fazlaca kışkırttığı için en sonunda dışarı çağırıyor ve bir bambu sopasıyla onu güzelce pataklıyor. Ama bu dümbelek elemanın öfkesi hiçbir şekilde dinmiyor. Tam bir zibidiydi yani. Samuraya saldırmaya devam ediyor. Samuray da en sonunda onu öyle bir dövüyor ki üstündeki kostümü bile parçalanıyor. Yani meğerse kaslı bir eleman falan bile değildi. Koca göbeğini saklamak için bir kostüm giymişti. Sonraki sahnede ormanın içinden birkaç sahne önceki Aku'nun gönderdiği robotlardan bir düzine çıkıyor. Hatta belki de birçok düzine. Ve samuraya saldırmaya başlıyorlar. Samuray hepsinin içinden geçiyor. Tabi bu sırada o dümenden samuray olan eleman da kaçıyor. Ama uzaktan izliyor tabi. Samuray tam tüm robotları yendim derken robotların parçaları birbirleriyle kaynaşıyor ve en sonunda devasa bir boss haline geliyor. Bu robot canavar tam samuraya bir silahla saldıracakken o zibidi samurayın önüne kendini atıveriyor ve ona kendi vücudunu siper ediyor. Yani ufaktan akıllanmaya başlıyor. Tabi samuray her ne kadar bazı yaralar alsa da bu devasa boss'un da içinden geçiyor. Son sahnelerde de samuray o zibidiyi ona yaptığı bu güzel davranış için takdir ediyor ve bu bölümde son buluyor. Şimdi sıra 4. bölümde. Bu bölümde samuray çılgın bir şekilde Aku'nun robotlarıyla savaşırken karşımıza çıkıyor. Hepsini teker teker indiriyor. Tabi bu sırada Aku da karşımıza çıkıyor. Aku nedense bu sahnede hastaydı. Harbiden resmen grip olmuş gibiydi. Tüm robotları indiren Samuray Jack de en sonunda Aku'nun üstüne doğru koşmaya başlıyor. Bu sırada Aku hastalığından ötürü öksürüyor ve ağzından bir parça kara bir madde çıkıyor. Ve Samuray Jack de bağıra bağıra ağzı açık bir şekilde Aku'nun üstüne koştuğu için o parça Samuray'ın ağzına giriyor ve onu biraz öksürtüyor. Aku'ya tam kılıcı saplayacakken de Aku uçuyor. Samuray bugün seninle hiç uğraşamayacağım aga diyerekten oradan uzaklaşıp gidiyor. Ardından da Samuray kaldığı yolculuğuna devam ediyor. En sonunda buz gibi karlı bir dağdan geçiyor ve o kadar üşüyor ki baygınlık geçiriyor. En sonunda gözlerini
üzerine açtığında kendini bir çadırda buluyor. Meğerse 2 tane madenci samurayı bulmuştu ve onu iyi etmek için kendi çadırlarına götürmüştü. Samurayla sohbet ettiler. Ona kendilerinin bir madenci olduğunu ve artık emekli olabileceklerini, çünkü değerli taşlar bulduklarını söylediler. Sonraki zamanlarda samuray kendini iyi hissettikten sonra yola çıktı. Yolda ilerlerken cebinde bir şey olduğunu fark etti ve baktığında ve o 2 madenciyi emekli edecek olan taşların olduğunu gördü. Yani samuray meğerse o elemanları soymuştu. Hırsızlık yapmıştı ve bu arada yavaş yavaş derisi de kararmaya başlıyordu. Bölümün başında Samuray Jack'in ağzına Aku'nun ağzından çıkan bir şeyin girdiğini söylemiştim. İşte o parça Jack'i yavaş yavaş etkilemeye ve değiştirmeye başlıyordu. İlerlediği yolda uçurumda düşme tehlikesi yaşayan birini gördü. Onu kurtarmak istedi ama bir anda düşmesine de sebep oluyordu. Kendi içinde çatışma yaşıyordu. Bir tarafı iyilik yapmak isterken bir tarafı kötülük yapmak istiyordu. Tabi ilerleyen sahnelerde samuray birçok defa yapmak istemediği şeyleri yaptı. İnsanlara zarar verdi ve en sonunda bu hastalıktan kurtulmak için dağ keşişlerin yanına gitti. O keşişlerin onu Aku'nun kötü pislik hastalığından kurtarabileceğine inanıyordu. Ama içeri girdiğinde iyice kendini kaybetti ve ortamı dağıttı. Keşişlerle savaşmaya başladı. Ama tabii keşişler onu kısa zamanlığına zapt etmeyi başardı. Ardından bu keşişlerin lideri ona bu hastalığı sadece kendisinin yenebileceğini söyledi. Kendi içinde o kötülüğü yenmelisin Jack dediler. Jack de tamamen sonsuza kadar kontrolü tam kaybedecekken odaklanmaya başladı. İçindeki iyiliği uyandırdı ve Aku'yu içten dışarı doğru yok etti. En sonunda bu hastalıktan kurtuldu. Keşiş kertenkelelere teşekkür etti ve bu bölümde sonlandı. Sonraki bölüm kel bir berberin birini tıraş etmesiyle başlıyor. Berber tıraşı esnasında dükkanın önünden geçen her bir kelle avcısını gördüğünde şaşkına dönüyor ve koltuğundaki müşterisinin kafasını kazıyor. En sonunda o müşteri de ayağa kalkıyor ve onun da bir kelle avcısı olduğu anlaşılıyor. Ardından da zaten karşımıza çıkan tüm kafa avcıları bir mekanda toplanıyor ve konuşmaya başlıyorlar. Meğerse Samuray Jack'in yolu o kasabadan geçecekmiş ve tüm kafa avcıları ödül için orada toplanmış. Her birinin Samuray Jack'i yenip ödülü almak için ayrı ayrı planları vardı ve birbirlerini anlatıyorlardı. Ama başka bir kafa avcısı hepsine sizin planlarınız boş ve hiçbir işe yaramayacak dedi. Ardından onları kafaladı ve hepsi birlik oldu ve koordine bir plan yaptılar. Yola bir tuzak kurdular ve Samuray'ı beklemeye başladılar. Tabii en nihayetinde Jake o yola ulaştığında bu kafa avcıları ona saldırmaya başladı. Saklandıkları yerden çıktılar ve Samuray'a saldırdılar. Ama tüm bölüm boyunca yaptıkları planlar boşa düştü. Çünkü Samuray onların içinden geçti ve yoluna kaldığı yerden devam etti. Bu bölümde son buldu. Sıradaki bölümde karşımıza, önceki sezonlarda karşımıza çıkan Jake'in bir dostu vardı biliyorsunuz. İskoç bir tip vardı. Zaten montajda koyduğum için görüyorsunuz. İşte bu eleman bir teknede tatil yaparken karşımıza çıkıyor. Herhalde yani. Bu eleman şezlongunda oturmuş, rahatlarken garsondan bir şeyler istiyor. Ve ona servisi getiren kişinin Jake olduğunu görüyor. Ama Jake niyeyse arkadaşını tanımıyor. Ve hatta kendinin Jake olduğunu bile bilmiyor. Zaten üstü başı da bir farklıydı. Jake'in arkadaşı her ne kadar ona sen samuraysın arkadaşım, kendine gel, adam ol, kafanı bir yere mi vurdun gibisinden şeyler söylese de Jake hiçbir türlü geçmişine dair şeyleri hatırlamıyor. O sahnelerde ben bile harbiden şüphelenmiştim. Acaba Jake'e benzeyen başka bir eleman mıydı bu diye. Neyse sonrasında o gemideki tüm kafa avcıları onun Samuray Jack olduğunu anlayınca saldırıya geçti. Tabii bizim İskoç davarı eleman da arkadaşını korumak için tüm teknenin içinden geçti. Tabii tekne batınca yüze yüze bir adaya çıktı. Samuray'ı bu hale neyin getirdiğini bulmak için uzun bir yolculuğa çıktılar. Ve birçok defa kafa avcılarıyla savaşmak zorunda kaldılar. Tabii daha çok İskoç eleman savaşıyordu. Samuray Jack daha çok korkmakla meşguldü. Sonrasında bu eleman Jake'i düzeltebilmek için olan arayışında bir yol buldu ve bir gemiyle yolculuğa çıktılar. Ardından haritada bilinmeyen bir noktaya varmaya çalıştılar ve en sonunda bir müzik gelmeye başladı. Gemideki tüm mürettebat hipnotize oldu. Jake bile. Ama niyeyse bu İskoç davarı bu müzikten etkilenmiyordu. Hatta birileri acaba bir kedinin kuyruğuna falan mı bastı diye söylenip duruyordu. Ama geminin mürettebatı bundan etkilendiği için mürettebat hipnotize bir şekilde sesin geldiği yöne doğru çekilmeye başladı. En sonunda bir adaya vardılar. Herkes eline birer değerli bir şey aldı ve bir yere doğru yürümeye başladı. Bizim eleman da onları takip etti. En sonunda hazinelerle dolu bir mağaraya vardılar. Mağaranın en tepesinde ise 3 tane kadın şarkı söylüyordu. Yani anlayacağınız o 3 kadın sesleriyle bu denizcileri kontrol ediyor ve hazineleri topluyordu. Bizim İskoç davarı samurayın kılıcını ve kıyafetlerini orada gördü. Olanlar kafasında parladı. Tabii bu kadınlarla konuşup olanları da tasdikledi. Harbiden de Jake'i bu kadınlar etkilemiş ve hafızasını silmişti. Jake onların insanları böyle kontrol etmesinin kötü bir şey olduğunu düşündüğü için onları durdurmak için çabalamıştı. Ama başarılı olamamıştı. Neyse sonrasında niyeyse bu şarkılardan etkilenmeyen İskoç davarı arkadaşımız bu kadınlarla savaşmaya başladı. Sonrasında olayın müzikle bittiğini anladı ve kendi insanın kulağını tırmalayan İskoç şarkılarını çalmaya başlayınca herkes hipnozdan kurtuldu. Jake ve İskoç davarı o kadınların içinden geçti ve ortalık huzura kavuştu. Ama tüm gemiciler bir anda hızlı bir şekilde oradan ayrıldıkları için bizimkilerin tek şansı bir kayıya kaldı. Jake
İskoç tavarına borçlu hissettiği için ben kürek çekmek istiyorum dedi. Ama eleman bunu kabul etmedi. En sonunda kürek çekmek için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Jake onu her türlü challenge'da yenince de en sonunda Jake kürekleri çeker oldu ve bu bölümde dostluk kazandı. Sonraki bölümde Aku telefondan kendine yemek sipariş ederken karşımıza çıkıyor. Hemen ardından da Aku'nun yanına devasa bir canavar geliyor ve Aku onu samuraya yok etmesi için gönderiyor. Canavar hızla Jake'in yanına gidiyor. Jake ise hiç zorlanmadan o canavarı indiriveriyor. Aku bir süre daha Jake'in üstüne bir sürü asker yolluyor ama Jake hepsini birer birer alt ediyor ve Aku artık kendi işini kendi yapması gerektiğini anlıyor ve samurayın yanına gidiyor. Samuraya bu iş artık çok fazla uzamadı mı? Sana bir düello teklif ediyorum dedi. Ardından şartlar konuşuldu. Jake kılıcı kullanmayacaktı. Aku ise süper güçlerini kullanmayacak ve şekil değiştirmeyecekti. Ve savaşırken bir insan formunda olacaktı. Ardından her iki taraf da şartları kabul etti ve bir bölgede buluştular. Aku ve Jake kıyasıya bir savaş verdi. Ama Jake Aku'nun içinden geçtiği için Aku artık yenileceğini anlayınca gizliden gizliye süper güçlerini kullanmaya başladı. Jake tabi bu durumu hemen anladı. Madem sen kurallara uymuyorsun ben de uymam dedi ve kılıcını almak için sakladığı yere gitti. Ama Aku'nun elemanının kılıcını aldığını gördü. Aku kılıcı ele geçirdi ve tam yok etmeye çalışacakken kılıcın sahte olduğunu anladı. Meğerse Jake Aku'nun böyle bir dümen yapacağını anladığı için birçok yere sahte kılıçlar yerleştirmişti. Aku'nun onlarca adamı da bu bir sürü sahte kılıcı almış ve Aku'ya veriyordu. Aku tüm bu sahte kılıçlar içinde gerçeği bulmaya çalışırken Samuray Jack gitti ve asıl kılıcı aldı. Ardından kılıcıyla birlikte Aku'ya saldıracakken Aku hemen şekil değiştirdi ve uçarak oradan kaçtı. Geri geleceğim samuray diyerekten söylene kaçtı hem de. Bu bölüm bu sezonda en keyif aldığım bölümlerden biriydi. Harbiden komikti. Sonraki bölüm çöl topraklarında yolculuğuna devam eden samuray ile başlıyor. Bu bölüm bu arada tam 4 hikaye içeriyor ve bu hikayeler ayrı ayrı 4 mevsimde geçiyor. İlk hikaye yazda. Çöl topraklarında yolculuğuna devam eden samuray bir süre sonra garip bulutlarla karşılaşıyor. Ardından onlara bakarken bulutlar bir anda birleşiyor ve bir canavara dönüşüyor. Jake onlarla ölümüne savaşıyor ama en sonunda çölün sıcaklığı yüzünden yorgun düşüyor ve yere yapışıyor. Ardından bu bulut canavarlar ona saldırmaya çalışırken bir anda dağılıveriyorlar. Yani aslında samurayın onlarla savaşmasına bile gerek yokmuş. Onlar bir bulut olduğu için aslında samuraya tesir edemiyorlardı. Neyse bunu anlayan Jake yoluna devam etti ve en sonunda karşısına bir vaha çıktı. Ama bunun bir halüsinasyon olduğunu düşündüğü için aldırış etmedi. Ama yürüyüşü sırasında bir halüsinasyon sandığı gölün içine düşüverdi ve onun bir hayal değil gerçek olduğunu anladı. Ve ilk hikaye bu şekilde sonlandı. Bölümün içindeki ikinci hikaye sonbaharda geçiyor. Karşımıza tipsiz bir bilim adamı çıkıyor. Sonbaharda dökülen yaprakların en iyilerini bulup toplamaya çalışıyor. Bunları bulduktan sonra laboratuvarına gidiyor ve o bulduğu yapraklardan bir karışım yapıyor. Sonrasında tekrardan dışarı çıkıyor. Birkaç çiçek daha topluyor ve onları da laboratuvarına götürüp onlarla da birkaç bilim işi yapıp tüm topladığı yaprakları ve bu çiçekleri birleştirip ortaya başka bir karışım çıkarıyor. En sonunda dışarı çıkıyor ve bir su kuyusunun yanına gidiyor. Bu iksiri suyun içine döküyor ve gizlenmeye başlıyor. Gizli gizli su kuyusunu izliyor. Büyük ihtimalle biri gelsin bu sudan içsin ve etkiyi göreyim diye. Aklı sıra deney yapacak. İşte tam bu sırada Jake karşımıza çıkıyor. Su kuyusunun yanına geliyor ve sudan içiyor. En sonunda da bayılıyor. Ardından o yaratık hemen saklandığı yerden çıkıp Jake'in yanına geliyor. Ama tam o anda Jake ayılıyor ve ağzındaki suyu şaşkınlıktan ağzı açılan elemanın ağzına tükürüveriyor. Ve o tipsiz şeftali bir anda birçok sonbahar yaprağına dönüşüyor ve rüzgarla birlikte dağılıyor. Yani aslında Jake onun bir tuzak olduğunu anlamıştı ve suyu yutmamıştı. Bu şeftali kılıklı elemanın da böylelikle planları suya düştü ve tüm çabalarının boşa çıkmasıyla bu hikayede sonlandı. Sonraki hikaye kış mevsimi. Bu hikayede birçok kar adamını görüyoruz. Bu elemanlar bir kılıç yapmak istiyordu ve bin bir türlü farklı gücü kullanıp yaptıkları kılıcı güçlendirmeye çalıştılar. En sonunda başarılı oldular. Ardından bu elemanların lideri kılıcı yüksek bir yerde kayaya sapladı. Ardından bir turnuva düzenlendi ve tüm kar adamları bu kılıcı almak için birbirleriyle savaştı ve en nihayetinde biri galip geldi. O galip gelen kişi kılıcı aldı ve o bölgede sadece beklemeye başladı. Ardından samurayın yolu o bölgeye düştü. Yoldan geçmek istediği sırada karşısına bu kar adamı çıktı. Eleman elindeki süper güçlü kılıçla samuraya saldırınca samuray da ona karşılık verdi ve sanki bir tereyağı kesiyormuş gibi kar adamın elindeki süper güçlü, sözde süper güçlü kılıcı kesiverdi ve bu hikayede sonlandı. Yani kar adamlarının tüm çabası boşa çıktı. Bölümün son hikayesi ilkbahar. Bu bölümde Jake dikenlerle dolu bir yoldan geçiyordu. Ama ardından bir şekilde tüm dikenler çiçek açmaya ve yürüdüğü tüm yol yeşilliklerle dolmaya başladı. Yolun sonunda karşısına dev bir çiçek çıktı. Çiçeğin yaprakları açıldı ve içinden bir kadın çıktı. Bu büyüleyici kadın Jake'i adeta tanıyormuş gibi ona ondan bahsetti. Yürüdüğün bu kutlu yolda çok yoruldun. Biraz dinlenmen lazım dedi. Jake'in aklına girdi ve onu yanında kalmasına ikna etti. Ama bir süre sonra Jake Aku'nun halüsinasyonlarını görmeye başladı ve gitmem gerek dedi. Ama o kadın
kadın onu o bölgede tutmak istiyordu ve gidemezsin dedi. Bir anda çirkefleşti ve güçleriyle samurayı orada tutmaya çalıştı. Ama Jake hemen atağa geçip kılıcını kullandı ve kadının uğraşlarını boşa çıkardı. Ardından o bölgeden kaçtı gitti. Bu bölümde komple bu şekilde sonlanmış oldu. Sonraki bölüm yağmurlu bir günde bir robotla başlıyor. Robot arabanın içinde bu konuma nasıl geldiğinin hikayesini bizlere anlatıyor. Aku zamanında dünyayı fethetme yolunda ona yardımcı olması için birkaç bilim adamını görevlendirmiş ve onlara robotlar tasarlamasını söylemişti. Ve en nihayetinde de işte bu robotlar hayata gelmişti. Aku bu robotları ona karşı gelen insanları yok etmek için kullanacaktı. Ve öyle de yaptı. Bir süre boyunca bu robotlar insanların içinden geçti. Ama en sonunda bilim adamlarından biri sırf komik olacağını düşündüğü için hikayenin ana robotunun beynine bir duygu çipi yerleştirdi. Ve robot duygulara sahip olmaya başladı. Gittiği her görevde artık yanlış bir şeyler yaptığının farkına varmaya başladı. İyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir konuma geldi. Sırf duyguları sayesinde birçok savaştan sağ çıkabildi. Diğer kardeşlerinin aksine. Ama sonrasında bu işten sıkıldı ve Aku'nun görevinden kaçtı. Ardından günün birinde bir köpekle tanıştı. Bu köpeği sahiplendi. Köpekle duygusal bir bağ kurmuştu. Onu çok seviyordu. Ama sonralarında Aku bir şekilde bu robotun duygusal zekaya sahip olduğunu öğrendi ve onun samurayı yok etmekte güzel bir araç olabileceğini düşündü. Bu yüzden Aku robotun köpeğini çaldı. Köpeğin hayatıyla onu tehdit etti. Ya samurayın işini bitirirsin ya da köpeğin işi biter diye. Robot çaresizce yola koyuldu. Samurayın peşine düştü. En sonunda eski bir robot fabrikasında samurayı buldu. Ama samuray sadece onunla oyun oynadı. Tüm bölüm boyunca Jake'i pek görmedik bile. Sürekli gölgelerde gizlenip robotla akıl oyunları oynadı. Ve en sonunda onu kılıcıyla indirdi. Robot son sözlerinde köpeğini yad etti. Bunu duyan samuray da olayları biraz olsun anladı ve ufaktan üzüldü. Ve bu bölümde böylelikle son buldu. Sezonun 12. bölümü Samuray Jack'in küçüklük halinin bir Afrika kabilesine bırakılmasıyla başlıyor. Bildiğiniz gibi Samuray Jack küçüklük zamanlarında dünyanın birçok ülkesindeki kişilerden savunma sanatlarını öğrenmişti. İşte bu bölümde Afrika'da geçirdiği dönemi anlatıyor. Samuray kabileye geldi ve kabilenin lideri ona kendi savaş sanatlarını öğretti. Tabii bu bir anda olmadı. Jake geçirdiği dönem içinde birçok arkadaş edindi. Güzel zamanlar ve zorlu zamanlar geçirdi. Bir gün ise en büyük sınavı gerçekleşti. Kabileye birçok eşkıya eleman dadandı ve ortalığı yakmaya başladılar. Milleti esir aldılar ama Jake bir şekilde oradan kaçmayı başardı. Ama yine de kabilesini kurtarmak zorundaydı. Zaten sonradan da bu eşkıyaların ne istediğini anladık. Meğerse Aku, Jake'in karşılığında onlara para ödülü verecekti. Onların isteği sadece paraydı. Tabii ardından gizli gizli onları izleyen Jake tüm gücünü ve cesaretini topladı. Ardından da bu elemanların içine atladı. Küçücük haliyle hepsiyle kapışmaya başladı. Kabilesinin üyelerini kurtardı. Onlar da bu savaşa katıldı. Ve en sonunda da tüm eşkıyaların içinden geçtiler. Ve böylelikle mutlu bir son daha gerçekleşti. Şimdi sıra sezonun final bölümünde. Bu bölümde Jake bir meyve tarlasında meyve topluyordu yemek için. Ama ardından ağlayan bir bebek sesi duydu. Sese doğru gitti. En sonunda bir mağarada tavana bağlanmış bir şekilde bir bebek gördü. 3 dev onu yakalamış ve yemek istiyordu. Jake hemen içeri girdi ve bebeği kurtardı ve devlerden kaçtı. Jake uzun bir süre boyunca her yerde bu bebeğin annesini aradı ama hiçbir şekilde onu bulamadı. Bebekle uzun zaman geçirmek zorunda kaldı. Onu beslemek için bin bir türlü hale girdi. Bebeğe hikayeler anlattı. Onunla güzel zamanlar geçirdi. Bir sahnede bebek hastalandı. Jake onu iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Bebeğin hasta olduğu için fazlaca üzülüyordu. Bu bölümü izlerken ben bile hafiften duygusallaştım. Neyse sonraki günlerde Jake bebekle birlikte tekrardan o meyve bahçesine gitti. Bebeği güzel vitaminli meyvelerle beslemek için. Ama bölümün başında bebeği kaçıran o devler onların karşısına çıktı. Jake onlarla savaşmak zorunda kaldı. Ve en nihayetinde fazlaca sinirlendi ve hepsinin içinden geçti. Tabii bölüm boyunca Jake'in tüm savaşlarına bebek de şahit oldu. Tüm olanları gördü. Bir bebek için gördüğü her şey travmatikti. En sonunda Jake bebeğin annesini buldu. Annesi sevindi ama Jake'e çocuğuma ne yaptın diye sordu. Bu sorusunun nedeni bebeğin bakışlarıydı. Bebek de artık aynı Jake'in kızgın tipi gibi bakıyordu. Bebeğin bakışları artık çok sinirli ve keskindi. Jake ise olanları annesine açıkladı. Bebeğiniz yolculuğumuz sırasında çok fazla şey gördü ve onun ruhu artık samuray rütbesine erişti dedi. Böylelikle de sezonumuzda final yaptı. 5. sezonun ilk bölümünde iki uzaylı tipli vatandaşın Aku'nun robotları tarafından çevrelendiğini görüyoruz. Robotlar tam onları yakaladı, indirecek derken kulağımıza bir motor sesi geliyor. Maskeli zırhlı bir eleman ortaya çıkıyor ve havalı motoruyla artist bir şekilde Aku'nun tüm robotlarının içinden geçiyor. Tabii bu savaş sırasında maskesi darbe aldığı için bu artistin kim olduğunu anlıyoruz. O Samuray Jack'ten başkası değildi. Ama ne hikmetse bu sezonun başında Jake sakallı ve bitik bir halde görünüyordu. Sanki hayatın tokadını yemiş gibi görünüyordu. Ama yeteneklerinden hiçbir şeyin eksilmediği de aşikardı. Neyse bu iki vatandaşı kurtardıktan sonra da Jake yoluna devam etti ve ardından intro girdi. Introyu izlememizle birlikte de Jake'in neden bu halde olduğunu anladık. Meğerse 4. sezondan bu yana tam 50 yıl geçmişti. Ama ne hikmetse Samuray Jack yaşlanmamıştı. Aku'nun onu zamanda seyahat ettirmesinden dolayı artık zamanı
zamanın onun üstünde bir etkisi yok gibiydi. Ama yaşlanmıyor oluşu Jake'in acısını dindirmemişti. Yıllar boyunca Aku'yu yok etmenin bir yolunu aradı. Tüm zaman kapılarının arayışına girdi. Ama Aku en sonunda tüm çıkış yollarını onun elinden aldı. Ve bu savaşlar sırasında Jake kılıcını da kaybetti. Kılıcını kaybetmesinin ardından tüm umudunu da kaybetti ve en sonunda böyle bir hale geldi. Artık umutsuz ve kafayı sıyırmış bir halde Aku'nun diyarında sadece yolculuk ediyordu. Neyse, bölümün ilerleyen sahnelerinde karşımıza Aku için yapılmış bir tapınağın içinde Aku konseptinde eşyalar, kıyafetler giymiş hatunlar çıktı karşımıza. Bu kadınlardan biri 7 tane kız çocuğu doğurdu. Ama bu çocuklar sıradan bireyler değildi. Onlar harbiden de biyolojik olarak Aku'nun çocuklarıydı. Bu kadınlar resmen Aku'ya tapıyordu. Bu çocukları hayata getirmelerinin tek sebebi de Jake'i yok etmekti. Çocuklar doğduklarından itibaren sıkı bir eğitime tutuldu. Jake'i yok etmeleri için yıllar boyunca sıkı bir şekilde eğitildiler. Ve nalet anaları tarafından nefretle büyütüldüler. Sonraki sahnelerde tekrardan Jake'i görüyoruz. Jake motoruyla bir ormana gidiyor. Su içmek için bir derenin yanına iniyor. Ama dereye düşen ağaç yapraklarında babasını, anasını ve tüm vatandaşlarını görüyor. Jake kılıcını kaybettiği ve umudunu da yitirdiği için içinde pişmanlık duyuyordu. Amacına ulaşamamıştı ve sadece amaçsız bir bedevi gibi ortalıkta dolaşıyordu. Bu halüsinasyonlarsa ona acıdan başka bir şey vermiyordu. Bu sahneleri gördüğümüzde Jake'in harbiden de akıl sağlığını yitirdiğini anlıyoruz. Çünkü sürekli olmayan hayali kişilerle konuşuyor ve sürekli kendi kendine kavga ediyordu. Amacına ulaşamamanın acısı onun aklını yitirmesine sebep olmuştu. Neyse, ardından akşam oluyor ve Jake yemek hazırlamak için ateşin başına oturuyor. Ama ateşte de birkaç halüsinasyon görüyor ve sinirleri bozuluyor. Ardından bir ses duymasıyla motorunu atlıyor ve o sese doğru yolculuğa çıkıyor. Ardından harabeye dönmüş bir bölgeye varıyor. Orada bir kelle avcısı robotla karşılaşıyor ve savaş başlıyor. Robot sahip olduğu güçle sadece sesleri kullanarak kayalardan bir canavar yapıyor. Jake'in üstüne yolluyor ama samuray onun da içinden geçiyor. En sonunda sıra kafa avcısına geliyor ve onu da ortadan ikiye ayırıyor. Bölümün son sahnesinde de Aku'nun kızları tüm eğitimlerini tamamlıyor ve nalet anaları tarafından samurayın üstüne yollanıyorlar ve bu bölümde bu şekilde sonlanıyor. Sonraki bölüm Aku'nun kurduğu alarmın sesiyle başlıyor. Aku bir çalar saatin sesiyle uyanıyor ve kaşlarını bir çekmeceden alıp yerine yerleştiriyor. Yani şu dizinin tek ciddiyetini bozan karakter belki de Aku'dur. Alarmla uyanan şeytan mı olur aga dedirtiyor insana. Neyse, Aku uyandıktan sonra sekreteri ona şükranlarını sunmak için vatandaşların geldiğini söylüyor. Aku ise ıkına sıkıla vatandaşların önüne çıkıyor. Ama bu elemanlar yapısal olarak biraz balçık gibi olduğu için ortalığı batırıyorlar ve Aku oğlum buraları yeni temizlettim hadi gidin şuradan diyerekten onları kovveriyor. Akabinde Aku'nun deli bilim adamları geliyor ve robot örümcekleri geliştirdik. Artık Jake'i yok etmek daha kolay olacak diyorlar. İşte o sahnede hep birlikte Aku'nun bezmişliğini gördük. Aku'nun Jake'i yok etmek artık umrunda bile değildi. Yıllardır birbirlerini görmüyorlardı bile. Tüm zaman kapılarını yok ettikten sonra Jake'le artık işi kalmamıştı. Ama Jake'in yokluğu onun sıkıntıdan patlamasına da neden oluyordu. Çünkü artık bir rakibi yoktu ve geri kalan her şey sıradanlıktan ibaretti. Aku'nun psikolojisi o kadar bozulmuştu ki kendi kendisinden psikolog seansları alıyordu. Jake'in sadece zamanın azizliğine uğrayıp hayatını kaybetmesini bekledi. Ama o hiçbir şekilde ölmüyor dedi. Aku bile bu duruma şaşırmıştı. Zamanın bu bilmecesi onun bile aklını karıştırmıştı. Ardından gelen sahnede bir kurt gördük. Bu kurt ormanda ilerliyordu ve en sonunda yolu devasa kedilere çıkıyordu. Kediler kurta saldırıyordu ve kurt ise onlarla boğuşuyordu. Hemen sonra sahne Jake'e geçti. Jake bir bölgeye vardı ve Aku'nun yeni robotlarıyla karşılaştı. Hemen bu yeni versiyonun da içinden geçti. Tam her şey rahata kavuştu. İlerleyecek derken Aku'nun cazgır kızları çıka geldi ve Jake'i bir güzel pataklamaya başladılar. Jake'in feleği şaştı. Ne yapacağını şaşırdı ve en sonunda bir yerlere saklandı. Saklandığı yerde kendi aklındaki halüsinasyonlarla tartıştı ve en sonunda deliğinden çıktı. Bu cadı kılıklı tiplerden kaçmak için bir tapınağa girdi. Kızlar da onun arkasından. İçeride bir süre kaçamak dövüşler yaptılar. En sonunda yolları lahitlerle dolu bir yere çıktı. Jake bu lahitlerin içinde saklanmaya başladı. Ama en sonunda ifşalandı ve tekrardan dövüş başladı. Sonra kaçmaya çalıştı ve bu yolda o kızlardan birinin hayatını aldı. O ana kadar Jake o kızları birer robot zannediyordu. Çünkü bugüne kadar savaştığı neredeyse her düşman birer robottan ibaretti. İlk defa etten kemikten birinin hayatını almıştı. Bu ona biraz ağır geldi. Tabii bu kavga sırasında o da bıçağı yedi ve bu yüzden yaralandı. Ardından da bayılıp bir dereye düştü. Son sahnede de o bölümün başında bizlere gösterilen kurt çıktı. Kurt ona saldıran tüm büyük kedileri indirmişti. Ama kendi de büyük yaralanmıştı. O sahneyle birlikte bu bölümde noktalandı. Sezonun 3. bölümünde Jake yaralı ve baygın bir şekilde geçtiğimiz bölümde düştüğü derede sürüklenirken karşımıza çıkıyor. Ve en sonunda akşam vakti bir kıyıda ayılıyor. Ormanda yaralı bir şekilde yolculuğuna devam ediyor. Ona tüm halüsinasyonları da eşlik ediyor. En sonunda yolu bir mağaraya çıkıyor ve orada dinlenmeye çalışıyor. Bıçağı zor olsa da saplandığı yerden çıkarıyor ve biraz dinlenmeye çalışıyor. Ama gördüğü halüsinasyonlar ona hiçbir şekilde rahat vermiyor. Bu halüsinasyonlar sürekli onun
vicdanına vuruyor. Onu acı çektiriyor. Jake ise bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor derken mağaranın kapısından bir kurt giriyor. Geçen bölümde o büyük kedilerle savaşan kurt. Acaba Jake'e saldıracak mı derken beklenen olmadan önce Jake bayılıyor ve onun geçmişinden bazı kareler bizlere gösteriliyor. Jake daha çocukken annesi ve babasıyla çıktığı yolculukta eşkıya tipli dümbelekler onların önünü kesmişti. Korumalar dümbeleklere karşı yenilince Jake'in babasına görev düşüyor ve dışarı çıkıp bu elemanları uyarıyor. Ya buradan gidin ya da hayatınızı kaybedin diyor. Bu eşkıya dümbelekler de seçmeleri gereken şeyi seçmiyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Tabi Jake daha bir çocukken tüm bunlara şahit oluyor. Hemen sonra da ayılıyor ve günümüze geliyoruz. Kurt ortalıkta yoktu ama üstü nedense yapraklarla kaplanmıştı. Sonrasında da çer çöp bir şeyler buldu ve yarasını dikti ve yine uyudu. Ama sonraki gözünü açışında o kurtla burun buruna geldi. Şimdi birbirlerine girecekler derken kurtun Jake için getirdiği avı gördük. Jake'e zarar vermek değil, onu iyi etmek istiyordu. Onun için avlanmıştı. Tabii Jake de sonra bunu pişirdi ve ikisi de karnını doyurdu. Bir süre daha birlikte iyi vakitler geçirdiler. En sonunda Jake'in yarası neredeyse iyileşti. Jake'in yarasının iyileştiğini gören kurt ise artık oradan ayrıldı. Sanki sadece onu iyi etmek için gelmiş gibiydi. Sonraki sahnede tekrardan Jake'in geçmiş anılarına gidiyoruz. Babası eşkıyaları kesmişti ve akabinde hep birlikte saraylarına gitmişlerdi. Babası Jake'e verdiğin kararların getirdiği eylemler kim olduğunu yansıtır. Kendinden saklanamazsın gibisinden özlü bir söz söyledi ve yine günümüze geldik. Jake'in bu anıyı görmesinin bir sebebi vardı. Jake ilk defa etten kemikten birinin hayatını almıştı. Babası da zamanında bunu yapmıştı o gördüğü anıda. Babasının anının sonunda verdiği öğütle birlikte işte bu şekilde kendini avutuyordu herhalde. Hani gerekeni yaptım gibisinden. Pişmanlığın lüzumu yok gibisinden kendi içini rahatlatıyordu anlayacağınız. Sonraki sahnede Aku'nun cazgır kızları gene karşımıza çıktı. Jake'in izini sürüyorlardı ve en sonunda yolları bir mekana çıktı. Jake oradaydı. Onların göremediği bir yerden onlara seslendi. Aynı babasının o eşkıyalara zamanında yaptığı uyarı gibi o da bu kızlara uyarıda bulundu. Ama beklediğimiz gibi Jake'i dinlemediler ve savaş başladı. Jake bu savaş içinde birçok kızın hayatını elinden aldı. Birkaçını da uçurumdan aşağı attı. En sonunda birinin yüzü açıldı. Onu uçurumdan sarkıttı ve bu kız sürekli Jake'e çemkirmeye başladı. En sonunda Jake de onu uçurumdan aşağı bırakıverdi. Ama onun durduğu dalda kırılınca Jake de aşağı doğru yolculuğa çıktı ve bu bölümde sonlandı. Sonraki bölümde samuray gözünü düştüğü yerde açtı. Aku'nun kızını baygın bir halde gördü. Onun hayatını kaybettiğini düşündü. Ve bir anda arkasındaki kargalar konuşmaya başladı. Jake'e acımasız katilsin sen diye bağırıyorlardı. Tabii bu sadece halüsinasyondan ibaretti. Hemen ardından Aku'nun cazgır kızının aslında hayatını kaybetmediğini anladık. Çünkü samuraya saldırmaya başladı. Ama tabii samuray ona hemencik paket ediverdi. Ama kızın öfkesi hiçbir şekilde dinmiyordu. Harbiden kudurmuş köpek gibi saldırıyordu. Sürekli söyleniyordu. Durmadan Jake'e hakaret ediyordu. Aku'nun kızı olduğu çok belliydi yani. Belki de Aku bile Jake'e bu kadar hakaret etmemiştir. Neyse o söylenirken hiç beklenmeyen bir şey oluyor. Yer sallanıyor ve bizimkiler havaya uçuyor. Kamera biraz geniş bir açıya geçince ne olduğunu anlıyoruz. Meğerse bizimkilerin tam durduğu yer devasa bir canavarın üstüymüş. Tam bu anda da canavar devasa ağzını açıp bizimkileri yiyiveriyor. Jake bölüm boyunca canavarın içinden çıkmak için bin bir türlü maceranın içinden geçmek zorunda kalıyor. Bir de Aku'nun bu cazgır kızıyla uğraşıyor. Ben kötü değilim arkadaşım, Aku kötü diyor ama Hatun'un kalın kafası bunu almıyor. Jake bu kızın birçok defa hayatını kurtarıyor ama bu kıymetsiz değer bilmiyor. En sonunda da her ne kadar zor olsa da canavarın içinden çıkmayı başarıyor ve başka bir deniz yaratığının yardımıyla küçük bir adaya varıyor. Kız adanın bir köşesine, kendi ise başka bir köşeye gidiyor ve oturuyor. Kız Jake'i savunmasız görünce hemen ona saldırmak için hazıra geçiyor. Ama o anda önünden bir uğur böceği geçmeye başlıyor ve bu hatunun anıları canlanıyor. Daha küçük bir çocukken kardeşleriyle eğitimdeyken böyle bir uğur böceği görmüştü. Onu çok sevmişti ama annesi gelip onun uğur böceğini alıp ezmişti. Tabii bu durum onun hiç hoşuna gitmemişti. Uğur böceği sonrasında uçarak Jake'in yanına gitti. Jake ona elini açtı. Uğur böceği Jake'in eline kondu ve Jake ise onu sevgiyle özgürlüğüne yolladı. Bunu gören o hatun da elindeki bıçağı bıraktı ve biraz olsun gözleri açıldı. Sonraki bölümde birçok ordu karşımıza çıkıyor ve bu ordulardan biri önceki sezonlarda karşımıza çıkan Jake'in en yakın arkadaşlarından biri olan o İskoç davarının ordusuydu. Ama tabii 4. sezondan bu yana tam 50 yıl geçtiği için bizim İskoç davarı da bayağı bir yaşlanmıştı ve kendi kızlarıyla birlikte bu orduyu toplamıştı. Amaçları ise Aku'nun evine saldırmaktı. Diğer ordularla birlikte bunu yaptılar. Aku hemen dışarı çıktı. Sadece belki sıkıntım biraz gider diye ona saldıran orduların içinden geçti. Bunu gören İskoç davarı bir hata yaptığını düşündü ve kızlarına kaçmalarını emretti. Kendi ise Aku'nun karşısına çıktı ve Aku'ya durmadan hakaret etmeye başladı. Bunu dinleyen Aku sinirlendi ve onu lazer gözleriyle yok etti. Bizim İskoç davarı böylelikle toza dönüştü. Aku geldiği gibi evine gitti. Ardından da İskoç davarının kızı tekrardan babasının hayatını kaybettiği yere geldi. Ama o anda hiç beklenmeyen bir şey gerçekleşti. Bizim eleman tekrardan canlandı. Ama bir hayalet olarak ve genç olarak. Ama o
bu durumdan memnundu. Çünkü artık kendini daha iyi hissediyordu genç olduğu için. Neyse sonrasında Aku'nun kızı karşımıza çıkıyor. Aklında her şeyin çelişkisini yaşıyor. Annesinin söylediği şeyler aklında dönüyor. Sonra Ay bir anda onun anasının maskesinin tipine bürünüyor ve kızla konuşmaya başlıyor. Jack'in işini bitir, ne bekliyorsun gibisinden konuşuyor. Kız ise artık bunu yapmayacağım diyor. Anası da zaten biliyordum senin bir ezik olduğunu diyor ve ortadan kayboluyor. Bu bir halüsinasyon muydu, gerçek miydi anlamadım ama büyük ihtimalle gerçekti. Sonra da kız hemen Jack'in yanına gidiyor. Jack ise denizden bulduğu devasa bir yaratıkla kızı da alıp ana karaya yolculuğa çıkıyor. Akabinde Jack kızla yollarını ayırıyor. Akşam olduğunda bir yere çöküyor ve ateş yakıyor. Ama o kızcağız Jack'in yanına geliyor. Bana kanıtla diyor. Aku'nun kötü, senin ise iyi olduğunu. Jack ise en sonunda bunu kabul ediyor ve Aku'nun tüm pisliklerini ona gösteriyor. Ve artık kız iyice buna ikna oluyor. En sonunda yolları harabe olmuş bir kasabaya çıkıyor. Yığınların altında bir eleman görüyorlar. Bu vatandaş bizimkilere çocukları kaçırdılar diyor. Jack ve kız ise çocukları bulmak için yola koyuluyor. Gittikleri yerde ise çocukları buluyorlar tabi. Ama çocukların aklını birileri bulandırdığı için bu çocukcağızlar bizimkilere saldırmaya başlıyor. Kız bir yerden ses geldiğini ve bu ses yüzünden bu çocukların bu hale geldiğini anlıyor. Ve sesin kaynağını yok etmek için yola koyuluyor. Jack ise o çocuklarla cebelleşiyor. Kız en sonunda sesin kaynağını buluyor ama oradaki kötü elemana yakalanıyor. Ve birçok defa elektrik işkencesine maruz kalıyor. O kötü elemanın ekranında Jack'in görüntülerini görüyor. Jack çocuklar tarafından neredeyse yok olmanın eşiğine geliyordu. Kız ise iyice bu duruma sinirlendi. Bu eleman ona elektriği verince işler tam o noktada kopmaya başladı. Kız tüm prangalarından kurtuldu ve bu karaktersiz tipi indirdi. Ama tabi o bölümü izlediyseniz biliyorsanız bu kız ufaktan süper güçler kullanarak kurtuldu oradan. Sonuçta Aku'nun kızıydı. Ama o bile neler yapabileceğini daha bilmiyordu. Tabi kız tüm mekanizmayı yok ettiği için tüm çocuklar bir anda bayıldı. Jack ise o anda tüm çocukların hayatını kaybettiğini zannetti ve büyük bir pişmanlıkla oradan uzaklaştı. Kız ise çocukların yanına gitti ve çocukların aslında hayatını kaybetmediğini, hepsinin kurtulduğunu anladık. Ama Jack'in olmadığını gören kız "Samuray, samuray" diye bağırmaya başladı ve bu bölümde böylelikle sonlandı. Sonraki bölümde Aku'nun kızı Ashi'nin samurayı arayışıyla başlıyor. İlk sahnede bir zeplinde karşımıza çıkıyor. Ardından birkaç eleman onun kötü biri olduğunu ve samuraya zarar vereceğini düşünerek yanına gidiyor. Ve samurayı neden arıyorsun, zarar mı vereceksin ona gibisinden sorular soruyorlar. Tabii Ashi ne zarar vermesi kardeşim ya, onu arıyorum ben falan filan diyor. Ve böylelikle elemanlar sakinleşiyor, yüzlerini de açıyor. Ve onların önceki sezonlardaki bölümlerde karşımıza çıkan samurayın bu uzaylı ırkının tutsaklığından kurtardığı vatandaşlar olduğunu görüyoruz. Bu elemanlar bizim kıza samurayın zamanında kendilerini nasıl kurtardığını anlattılar. Tabii bunu dinleyen bizim kız samuraya biraz daha sempati beslemeye başladı. Jack'i arayışı sırasında birçok defa bu tür olaylara şahit oldu. Birçok başka halklara denk geldi ve samurayın ne kadar iyi biri olduğunu onlardan da duydu. Bu olaylar Ashi'nin samuraya olan inancını iyice pekiştirdi. En sonunda ona buna sora sora samurayı buldu. Jack yere çökmüş ve üzgün bir şekilde görünüyordu. Başında ise bir samuray savaş kıyafeti giyen eleman vardı ve hayaletimsi bir şeydi. Jack bu vatandaşı neredeyse sezonun başından beri sürekli görüyordu. Ama izleyiciler bunun sadece bir halüsinasyon falan olduğunu zannediyordu. Ama bu eleman halüsinasyondan fazlasıymış. Bu sahnede Jack'in başına çökmüştü ve sürekli onu demoralize ediyordu. Sen amacına ulaşamadın. Artık bu savaşı kaybettin ve yolundan saptın dedi. Samuray'ın kendi hayatına son vermesi için bu şekilde etkilemeye çalıştı. Ama Ashi bunu durdurmak için elinden geleni yaptı. Yol boyunca onun hakkında duyduğu tüm iyi şeyleri Samuray'a tekrardan hatırlattı. Hatta Jack'in başındaki o zebaniyle bile savaştı. Ve en sonunda Samuray gözlerini açtı ve o illet zebaniyi kesiverdi. Ve içindeki umut tekrardan yandı. Sonraki bölüm Samuray Jack'in kılıcını nasıl kaybettiğinin hikayesiyle başlıyor. Jack yine bir zaman kapısını bulmak için bir dağın zirvesine çıkıyordu. En sonunda bu amacına ulaştı ve zaman kapısını buldu. Kapıdan geçti ve yolculuğa başladı. Derken Aku kolunu uzattı ve onu kapının içinden çekip çıkarttı. Ve akabinde Aku son zaman kapısını da yok etti. Samuray buna fazlaca sinirlendi ve Aku'ya öfkeyle saldırdı. Ama Zibidi Aku orada bulunan dağ keçilerini koca canavarlara dönüştürdü ve kendi basıp gitti. Jack canavarları teker teker indirdi. Ama bu yaratıklar hayatını kaybettikten sonra eski formlarına geri döndü. Onlar sadece sevimli birer dağ keçisiydi. Jack, Aku'nun yaptığı bu düzenbazlık yüzünden onların hayatını almak zorunda kalmıştı. Bu durum onu daha da sinirlendirdi. İyice kendini kaybetti ve en sonunda kılıcını da kaybetti. Çünkü kılıcı Aku'nun açtığı o deliğin içine düştü. Sonrasında tekrardan günümüze geldik. Ashi ve Jack tekrardan kılıcı bulabilmek adına o dağa gitti. Dipsiz çukurun en dibine kadar indiler ama kılıcı bulamadılar. Jack en sonunda kılıcı neden bulamadığını anladı. Aslında olan şey
şey çok farklıydı. Jake onu kaybetmiş gibi görünse de aslında kılıç onu terk etmişti. Çünkü manevi olarak iyice kendini kaybetmişti. Kılıcın ona tekrardan gelmesi için oturdu ve meditasyona başladı. Tabii bu sırada tehlikeler son bulmadı. Onu yok etmek için birçok kişi o dağa yolculuğa çıktı. Ashi ise onu korumak için elinden geleni yaptı. Hatta bir sahnede Ashi'nin öz annesi bile o dağa geldi ve Jake'in hayatını almaya çalıştı. Ashi'ye hakaret etti. Sen bir yüz karasısın. Ailene nasıl ihanet ettin dedi. Ama bizim kız doğruyu biliyordu ve Jake'i korumak için anasının hayatını aldı. En sonunda da bayılıp kaldı. Ama ardından Jake yaptığı meditasyon sırasında kendi kötü tarafını yenmeyi başardı. Ve en sonunda tanrılar onu kendi karşılarına aldı. Baban gibi sen de seçildin dediler. Ve ona kılıcını vererek tekrardan baştan yarattılar resmen. Artık bildiğimiz eski samuray haline geri geldi. Hemen uyandı ve Ashi'nin yanına koştu. Samuray'ın yeni halini görüp şaşıran Ashi'ye Jake teşekkür etti. Onu bu yolda koruduğu için. Ve bu bölümde bu şekilde son buldu. Sonraki bölüm bir uzay gemisinin bir çöle düşmesiyle başlıyor. Hemen ardından da Ashi ve Samuray Jack karşımıza çıkıyor. Onlar da ne hikmetse bu sahnede bir çöldeydi. Yolculuklarını devam etmek için otobüs niyetine kullanılan devasa bir deveye bindiler. Tabii bu deve bir toplu taşıma görevi gördüğü için içerisi aynı dolmuş gibiydi. Yani biraz sıkışmak ve yakın temasta olmak durumunda kaldılar. Tabii bu durum bizimkilere biraz çekingen anlar yaşattı. Ama ardından bu hava bozuldu. Çünkü meğerse ortamdaki bütün vatandaşlar bizimkileri indirmek isteyen kafa avcılarından ibaretti. Tabii böyle olunca savaş başladı ve Ashi ile Jack resmen bir bütünmüş gibi sanat yaparcasına boylamanlarla savaştı. En sonunda da bu devasa deveden indiler ve düşmanlardan kaçtılar. Sonrasında yolları garip bir yapıya çıktı. Aslında o yapı bölümün başında dünyaya düşen o uzay gemisiydi. O an büyük bir çöl fırtınasının içinde oldukları için o yapıya saklanmak için içeri girdiler. Sonrasında buranın bir hapishane olduğunu keşfettiler. Ashi'nin bacağına bir sülük yapıştı ve onu zehirledi. Jake Ashi'nin bacağını emip zehri çıkarıp tükürdü. Onu kurtardı. Ama tehlikelerin ardı arkası kesilmedi. En sonunda da karşılarına başta Ashi'yi ısıran o sülük gibi şeyden oluşmuş devasa bir canavar çıktı. Bizimkiler sahneler boyunca bununla savaşmak zorunda kaldı. En sonunda bir odada o yaratığı yok etmek için özel olarak tasarlanmış bir silah buldular. Ama silahı nasıl kullanacaklarını bilmedikleri için zorlu dakikalar yaşadılar. Dövüş esnasında Ashi kıyafetlerini kaybetti. Jake'in yüzü biraz tabii kızardı ve utandığı anlar yaşadı. Ama en nihayetinde silahı çalıştırmayı başardılar ve yaratığı yok ettiler. Ve hemen akabinde hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Kızla bizim oğlan birbirlerine yapıştı. Ve bu bölümde böylelikle son buldu. Sonraki bölümde bizimkiler yapıştıkları gibi ayrıldı. Bazı çekingen tavırlar sergilediler ve yanlışlıkla olmuş izlenimi vermeye çalıştılar. Ardından Jake dışarı çıktı ve bizim kız ise kendine kıyafet arayışına girdi. En sonunda buldu ve dışarı çıktı. Jake'i yıkanırken soyunuk bir şekilde gördü ve kıyafeti onun yanına bırakıp hemen oradan uzaklaştı. Ardından akşam oldu ve ikisi de avladıkları şeyleri yemeye başladı. Karınlarını doyurdular. Ashi Jake'in geçmişi hakkında ona birkaç soru sordu. Jake ise onları anlattı ve Aku ile birlikte tüm güzel anlarım bitti dedi. Biraz mutlu, biraz üzücü anlar yaşadılar. Ardından da uyudular. Ama sabah olduğunda Ashi gözlerini açınca Jake'i yerinde göremedi ve onun arayışına girdi. Sonraki sahnede Jake bizlere gösterildi. Çöldeki yürüyüşünün ardından harabelerle dolu bir mekana vardı. Önceki sezonlarda anlatmıştım. Jake bir zaman kapısı için bir adaya gitmişti ve en sonunda o kapıyı bulmuştu. Ama kapının başında bir bekçi falan vardı. Bu yüzden kapıdan geçemedi ve biraz da dayak yemişti. İşte bu bölge tam orasıydı. Ama zaman kapısı paramparça olmuştu. Bekçi de ortalıkta yoktu. Tabii bunu gören Samuray'a bir hüzün çöktü. Hemen ardından da Ashi arkasında belirdi. Niye haber vermeden çekip gidiyorsun arkadaşım falan filan dedi. Biraz çemkirdi ve Samuray da sevdiklerime bir zeval gelsin istemiyorum arkadaşım dedi. Seni de sevdik. Kaybetmeyelim şimdi dedi. Tabii kızcağız bunu duyunca hemen yumuşayıverdi ve yelkenleri indirdi. Ardından da el ele tutuşup biraz yakınlaştılar derken Aku bir anda karşılarına çıktı. Çünkü Aku Samuray'ın kılıcını kaybettiğinin haberini almıştı ve onu gafil avlayacağını zannediyordu. Tabii Jake ona kılıcını çekince şaşırdı kaldı ve gerisi geriye gitmeye çalıştı. Ama ardından Aku bir koku aldı. Sanki orada başka bir Aku daha varmış gibi. Ve en sonunda Ashi'ye yaklaştı ve kokunun kaynağını buldu. Biliyorsunuz aslında bu kız Aku'nun kızıydı. Aku bu nasıl olabilir falan gibisinden düşünürken zamanında kendi özünden o rahibelere verdiğini hatırladı ve olanları anladı. Ardından Ashi'yi kontrolü altına aldı. Jake tam Aku'ya saldırmaya çalışırken kız Jake'le savaşmaya başladı. Samuray bu savaşın sonunda Ashi'nin hayatını kaybedeceğini düşündüğü için savaşmayı reddetti ve kılıcını bıraktı. Aku'nun kontrolü altında olan Ashi tam Jake'in hayatını alacakken Aku onu durdurdu ve Jake'in kılıcını aldı. Ve bu bölümde bu şekilde son buldu. Şimdi sıra 5. sezonun son bölümüne geldi. Bölüm İskoç davarının kızının bir rengiyle birlikte kaleye koşarkenki haliyle başlıyor. Kız kaleye giriyor ve olanları biliyor musunuz derken babası kapa çeneni kızım biliyoruz diyor ve televizyondan izlediklerini görüyoruz. Meğerse Aku Jake'i yakaladığını tüm dünyaya göstermek için tüm televizyonlarına yayın vermiş. Artık dünyanın her köşesindeki bütün insanlar Jake'in hayatını kaybedişini anlık
komik bir şekilde izleyebilecekti. Aku'nun kafasını karıştıran tek şey ise Jack'in hayatını nasıl alacağıydı. Çünkü bundan tam olarak bile emin değildi. Sanki Aku Jack'in hayatını kendi almak istemiyormuş gibiydi. Bu yüzden kızını görevlendirdi ve Jack'in işini bitir dedi. Aku'nun kontrolü altında olan Ashi tam bu görevi bitirecekken bir anda Aku'nun kalesine bir saldırı oldu. Aku kafasını kaldırdı ve dışarı baktığında on binlerce kişilik ordularla karşılaştı. Televizyonlardan Jack'in zor durumda olduğunu gören, onu seven herkes toplanmış ve Aku'ya saldırmaya gelmişti. Tabii bu patlamalar sırasında Jack de serbest kaldı ve Ashi ile dövüşmeye başladı. Aku ise tüm o ordularla başa çıkmaya çalışıyordu. Kanalda size anlattığım tüm sezonlardaki bugüne kadar Jack'e yardım eden tüm varlıklar toplanmış ve Aku ile savaşıyordu. Harbiden destansı bir savaştı. Ama Jack'in kılıcı haricinde dünyadaki hiçbir şey Aku'ya tam anlamıyla zarar veremezdi. Bu yüzden kaybetmeleri an meselesiydi. Ama yine de Jack'e en azından zaman kazandırıyorlardı. Jack ise bu sırada Ashi'yi tekrardan kendine getirmenin peşindeydi. En sonunda Ashi'ye seni seviyorum dedi. Ama nafile etmedi gibi görünürken bizim kız Jack'in hayatını tam alacakken kendine geldi ve normale döndü. Tabii bu durumu gören Aku fazlaca şaşırdı ve Ashi'ye de saldırmaya başladı. Ama bizim kız artık tüm güçlerinin farkındaydı ve böylelikle Aku'ya karşı koymayı başardı. Çünkü Aku'nun tüm güçlerine artık o da sahipti. Sonrasında da aklına bir fikir geldi. Madem babamın tüm güçleri bende de var, bir zaman kapısı açayım dedi ve bunu yaptı. Ardından ikisi birlikte zamanda yolculuğa çıktı. Aku da ağzı açık bir şekilde kala kaldı. Bir sonraki sahnede Jack yıllar evvelki dövüşüne bir anda geri döndü ve Aku ile destansı bir savaş verdi ve en sonunda onu yok etmeyi başardı. Bölümün son sahnelerinde de Jack ve Ashi evlenmek için hazırlandılar. Ama bizim kız bu yolda ilerlerken bir anda bayıldı. Jack hemen onun yanına koştu. Ashi ona Aku olmadan ben de var olamam dedi ve bir anda yok oldu. Jack gözyaşlarını tutamadı. Sonraki sahnede ise ormanda tek başına yürürken karşımıza çıktı. Bir yere çömeldi ve oturdu. Çok üzgün görünüyordu. Ama bir anda bir uğur böceği geldi ve eline kondu. Onu görünce yüzü gülümsedi ve içindeki umut biraz olsun tekrardan açığa çıktı. Ve böylelikle de bu bölümde biraz üzücü bir şekilde son buldu. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki içeriklerin ve yeni videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Neyse, bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.